Dostlarım, Naraka Blade Point'in detaylı karakter tanıtma videosuna hepiniz hoş geldiniz. Tanıtım videosuna geçmeden önce karakterlerin tanıtım videosunu etkileyen çok büyük iki tane önemli faktörü şimdi size paylaşacağım dostlarım. Bundan sonraki video V1 nedir, F1 nedir bunu anlatıyorken diğer videoda ise silahların 26 karakterin becerilerinde, ultilerinde veya düz vuruşlarında ne tür değişkenlik gösterdiklerini sizinle paylaştım dostlar. Buradaki iki videoyu izlemeden kesinlikle karakter tanıtım videosuna geçmeyin. İlk yapmamız gereken şeyi son yapıyoruz dostlarım. Ama artık kardeşim şu Türklerde bir meydana çıksın. Yani buradaki önemli detayları öğrenerek artık birlik olma zamanımız geldi dostlarım. O zaman dostlar videomuza başlayalım. Dostlar, videoyu anlatırken sürekli V1, V2, F1 ve F2 olarak anlattım. Buradaki V1, V2, F1, F2 tam olarak nedir? Dostlarım, buradaki alanı tıkladığımızda şurada beceriler ve F yazıyor. Yani ben beceriler F1 dediğimde beceriler sekmesinde bulunan birinci yetenek ve F2 dediğimde ise beceriler sekmesinde bulunan ikinci yetenek anlamına geliyor. Aynı konu V için de geçer dostlarım. Ben videoda V1 dediğim zaman özel güçte bulunan birinci yetenek, V2 dediğim ise özel güçte bulunan ikinci yetenek. Şimdi ise silah videosuna geçelim dostlar. Evet dostlarım, rehber videosunda izleyeceğiniz tanıttığım 26 karakterin tamamını etkileyen çok büyük bir faktörü anlatacağım şimdi size. Bu da silah renkleri dostlarım. Silahların renklerine göre becerileriniz, ultileriniz, hatta düz vuruşlarınızdaki hasarlar sürekli değişkenlik gösterir dostlar. Bazı arkadaşlar sürekli şöyle düşünür: ya buradaki silah renkleri sadece belli başlı karakterlerin ultilerindeki düz vuruşları etkiliyor. Dostlarım, bu konuda yanılıyorsunuz. Şimdi size şu şekilde örnek göstereyim. Dostlarım, elimizde gri renginde bir silah var ve biz bununla rakibe F attıktan sonra totalde ne kadar damage attığımıza bir beraber bakalım. Dostlar, bu skill ile 334 vururken şimdi ise elimize farklı renkli bir kılıç alıp hasarımızı inceleyelim. Şimdi ise kırmızı rengindeki kılıcı elimize alıp beceriyi tekrardan kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi dostlar, birinde 334 vururken diğerinde ise 545 vuruyor. Yani elinizde bulunan silahların renkleri sadece ultinizi etkilemiyor. En ufak hasarlarınızda bile değişkenlik gösterebiliyor. Yani tam olarak şunu anlatmak istiyorum. Şimdi tekrardan gri kılıcı aldık ve sadece F'e basacağız. Onun haricinde tekrardan F'e basmayacağım. Burada F'e attığımızda bile rakibe F gittiğinde gördüğünüz gibi 10 bir hasar vurdu. Şimdi elimize tekrardan kırmızı kılıcı aldık. F'e atıyoruz, tekrardan F'e basmayacağız. Buradaki F attığımızda ise rakibe 17 gibi bir damage vurdu. Yani arada cüzi bir miktar fark var. Yalnız buradaki hasarlar sizin gözünüze çok ufak gelmesin dostlarım. Çünkü envanterimizdeki saldırı ürünleri vasıtasıyla bu skill 17 vururken 170 de vurabilir. Yani elinizde bulunan silah rengi rünlerinizi de etkilediği için otomatikman hasarlarınızı da etkiliyor. Şu an bizim envanterimizde rün olmadığı için düz ve çıplak bir şekilde bunu ekranda sizlere gösterebiliyorum. Normalde gri silahla 100 vuran bir becerimiz rünler vasıtasıyla 250 vururken, kırmızı silah elimizdeyken bu beceriyi biz 500 vuruyorsak rünler vasıtasıyla 1500 de vurabiliriz. Buradaki rakamları tamamen doğaçlama söylüyorum. Yani bu alanda elinizdeki silahın rengi inanılmaz önem taşıyor. Bu aklınıza gelebilecek 26 karakterin tamamı için geçerli dostlarım. Yani sadece ulti haricinde attığınız becerilerde, düz vuruşlarda, ultilerde elinizdeki silah rengine göre damage'leriniz değişkenlik gösteriyor. Ve benim anlattığım rehber videosunda ben elimde sürekli gri silah tuttum beyler. Yani videodaki asıl amaç aslında buradaki becerileri, ultileri veya düz vuruşları anlatırken minimum hasarı sizlere göstermek. Zaten her karakter için buradaki 5 farklı silah rengini denemek istediğimde video çok uzun sürüyor dostlar. Yani rehber videosuna size anlattığım kısımda bazı detaylar vermiştim. Örnek veriyorum, işte burada 300 vurduk, burada 500 vurduk, burada 800 vurduk gibi. Burada elimizde her zaman gri silah vardı dostlarım. Yani siz buradaki ultileri, becerileri veya skill'leri rakibe attığınızda buradaki damage'leri görmeyeceksiniz. Elinizdeki silah rengine göre hasarlarınızın hepsi değişkenlik gösterecek. Ve dostlar, diğer konu ise ultiyi açtıktan sonraki süreçte yine hasarlarımız değişkenlik gösteriyor. Şimdi bunu Inorvan'la göstereceğim dostlarım. Şu an elimizde gri silah varken ultimizi açtığımızda sağ tarafta elimizdeki silah rengini alan bir ibare belirdi. Yani o alanda gri gözüküyor. Ama burada elinize sarı silah alırsanız veya farklı bir renk silah alırsanız eğer ultiyi açtığımızda oradaki ibarenin rengi silahın rengine göre değişiyor dostlarım. Şimdi ise Inorvan'ın ultisi açıkken buradaki silah renklerin tamamını deneyerek rakibe hasar vuracağız ve hasarların değişkenlik gösterdiğini göreceksiniz. Sadece bir kere sol klik vuracağım dostlar. 80 vurdu ve 80 vurdu. Şimdi ise diğer silahlara bakalım. Şu an mavi silah aldık elimize. 96
ve 96. Şu an ise elimizde mor silah var. Şimdi ise sarı rengindeki silaha geçtik. Şimdi ise oyundaki maksimum hasar veren kırmızı rengindeki silah alıyoruz elimize. Gördüğünüz gibi dostlar, elimizdeki silahların rengine göre hasarlarımız değişkenlik gösteriyor. Azdan çoka doğru gitmek istediğimizde ise buradaki renkler gri, mavi, mor, sarı ve kırmızı şeklinde ilerliyor dostlarım. Yani çok az bir hasar vurmak istiyorsanız elinize gri silah alırken ben maksimum derecede hasar vurmak istiyorum diyorsanız elinize kırmızı renginde bir silah alacaksınız. Burayı tekrardan altına çizerek örnek vermek istiyorum. Yuesan, Yoto, Inorvan ve aklınıza gelen bütün karakterlerin ultisinde bu süreç işliyor dostlarım. Özellikle sadece düz vuruşlarda veya saldırılarda değil, beceri hasarlarında da bu konu işliyor dostlar. Şimdi ise Viper'ın becerisinden bir deneyelim. Dostlar, F'imizi gri silah ile atıyoruz. Gördüğünüz gibi 378 gibi bir beceri hasarı verdi. Şimdi ise elimize kırmızı silah alıp bir de öyle deneyelim. Gördüğünüz gibi şimdi ise 616 vurdu. Yani buradaki bahsettiğim konu karakterin ultileri açıkken düz vuruşlarda, yani şöyle söyleyeyim, Valda'nın F'ini atarken bile buradaki süreç işliyor dostlar. O yüzden fight esnalarında elinizdeki silah rengi inanılmaz önem taşıyor dostlar. Örnek verelim ki karşımızda iki tane Inorvan olsun. Birinin elinde sarı, diğerinin elinde ise gri silah olduğunda bu iki kişi birbiriyle vs attığında sizce hangisi kazanır? Dostlarım şöyle düşünün. Karşımızda iki tane Inorvan var. Bunlar fight yaptığında ya kardeşim ben de Inorum o da Inor. Lan ben 300 vuruyorum o 500 vuruyor denildiğinde zaten burada hasarı etkileyen 3 tane faktörümüz var. Birincisi elimizde bulunan silah rengi. İkincisi ise envanterimizde tuttuğumuz ürün. Üçüncüsü ise glifler dostlar. Benim silahlar hakkında anlatmak istediğim detay da bu kadardı. Artık dostlarım şimdi rehber videomuza geçebiliriz. Evet dostlarım, ilk karakterimiz Viper. Viper'ın F1 yeteneğiyle başlayalım. Rakibe F1 attığınız zaman rakip kafasındaki sarı imleç bitene kadar özel güç veya beceri kullanamamakla beraber biraz da damage alıyor. F2 yeteneğinde ise rakibi savuşturuyor ve kafasındaki sarı imleç bitene kadar can iyileştirmesi yaptığında buradaki kısmı azaltıyor. Örnek veriyorum, can veya zırh kaplama kullandığında 200 can dolduruyorsa F2 vuruşumuzdan sonra sarı imleç bitene kadar buradaki can yenileme kısmı azalıyor. Son olarak ise damage'i F1'e göre daha fazla. Şu an tekrardan F1 yeteneğini seçtim. F1'e attığımızda rakip 116 gibi bir hasar yerken şu an F2 yeteneğini seçtim. Rakip ise bunda 408 gibi bir damage oluyor. F1 ve F2'deki damage farkı da bu şekildeydi. Şimdi ise özel güçlere geçebiliriz. Özel güçte ise şu an V1 yeteneğine bakıyoruz dostlarım. İlk olarak ultiniz açıkken adanın içindeki rakipler kancı kullanamıyor. İkinci olarak ise tekrardan ultiniz açıkken rakiplere düz vuruş ile hasar vuramıyorsunuz. Üçüncü olarak ise ultiniz açıkken karakter koşamıyor. Sadece shift tuşu ile biraz daha ileriye doğru atılıyor diyebiliriz. Dördüncü olarak bu ulti saldırı altındayken kullanılabilen ultilerden bir tanesi. Beşinci olarak ise ultiniz artık patladıktan sonra rakipler bir süre sersemliyor. Ama şöyle ufak bir detay verebilirim. Alan içinde kullanıldığı zaman hangi rakiplere daha yakınsanız eğer onlar daha uzun süre sersemletme yiyor. Şimdi ise V2 yeteneğine geçebiliriz. V2 yeteneğinde ise ultiniz açıkken rakip kanca, beceri veya ulti kullanamıyor. V1 yeteneğine istinaden V2 açıkken düz vuruş yapabiliyor ve koşturabiliyorsunuz dostlar. Yalnız V1 yeteneğinde saldırı altında kullanılabiliyorken V2 yeteneğinde bu beceriyi saldırı altında kullanamıyoruz. Üstelik V1 yeteneğinde sersemletme varken V2 yeteneğinde sersemletme mevcut değil. Beşinci ve son olarak ultiniz açıkken alanın içerisinde rakipler var ise canınız ve armorunuzda eksiklik varsa
ise bu esnada can ve armor yenilemesi yapıyor dostlar. Viper karakterimiz de bu şekildeydi. O zaman bir sonraki karaktere geçelim. İkinci karakterimiz Feriha Şen. Feriha Şen'in F1 yeteneğine hep beraber göz atalım. Bu karakterin F1'i saldırı altındayken kurtulmak için dizayn edilmiş becerilerden biri. Yani rakip sizi komboya soktuğunda veya siz hareket edemediğinizde F1 yeteneğiyle rakibi savuşturup kendimizi de geriye doğru atan bir beceri dostlarım. Bu esnada rakibe 10 gibi bir damage vuruyor. Yani damage bakımından çok zayıf beceri. Lakin kombolardan kaçmak için saldırı altında kullanılabilir yetenekler birebir. Saldırı altında tam olarak ne anlama geldiğini şimdi size örnekli olarak göstereceğim. Rakip bize saldırdığında veya bazı kombolarla bizi havaya kaldırdığında, savuşturduğunda, yani hareket edemez bir şekilde kaldığımızda F1 yeteneğiyle oradaki fight'tan çıkmak için kullanılır. Yani tam olarak da şu şekilde. Şu an rakip bize vuruş yaparken hiçbir şekilde hareket edemiyoruz veya yeteneklerimizi kullanamıyoruz. Saldırı altında tam da bu iş için yarıyor beyler. Özellikle kilit oyunlarda ve sizi rakip bırakmıyorsa eğer buradaki saldırı altındaki beceriyi kullanarak oradaki fight alanından uzaklaşabiliyorsunuz. Şimdi ise F2'ye bakalım. F2 yeteneği ise saldırı altında kullanılabilir bir beceri değil dostlarım. Daha çok damage ve hasar vurmak için dizayn edilmiş becerilerden biri. F2 yeteneği ise dostlarım saldırı altında kullanılabilir bir beceri değil. Daha çok damage vurabilmek için dizayn edilmiş becerilerden bir tanesi. Kendini geriye doğru atıp rakibe 200 civarı bir damage vuruyor. Şimdi ise V1 yeteneğine bakalım. Feriha Şen'in V1 yeteneği ise bir robota dönüşüyor. Sol klik ile taramalı bir şekilde ateş ediyor. Bu şekilde ateş ederken de ekranda gördüğünüz 3 nokta kısmında bu alan doluyor. Ve sağ kliğe bastığımızda ise rakibe top atıyor ve bu topun damage'i daha fazla ve rakibi bir yandan da savuşturuyor. Ulti açtıktan sonra V yeteneği ise takım arkadaşlarınızın daha az hasar almasını sağlıyor. F ile de bu robot ile havada uçabiliyorsunuz. Yani kaçarken veya rakibi kovalarken buradaki F yeteneği kullanılıyor. Şimdi ise V2 yeteneğine geçelim. Dostlarım V2'de ise aslında kombinasyon aynı. Sadece V1 yeteneğinde kullandığınız V sekmesini kullanamıyorsunuz. Yani takım arkadaşlarınızın daha az hasar almasını sağlayamıyorsunuz. F yeteneği yine V1'e ve V2'ye göre aynı. Sağ klik ve sol klik atış şekli hiçbir şekilde değişkenlik göstermiyor. Yalnız bu yetenekte şöyle bir avantajımız var. V yeteneğine basılı tuttuğumuzda karşımıza böyle bir ekran çıkıyor. Biz buraya sol kliğe bastığımızda bizim kullandığımız bu ultiyi takım arkadaşınız da yanına gelip kullanabiliyor. Ve Feriha Şen'in de yetenekleri ve becerileri bu şekildeydi. Şimdi bir sonraki karaktere geçelim. Evet dostlarım, 3. karakter olarak Tianai'ye bakacağız. Tianai'de F1 yeteneğiyle başlıyoruz. Tianai'nin F1'inde saldırı altında kullanılabilen düz veya şarjlı vuruşları tümünü bloklayan bir yetenek mevcut dostlarım. Düz vuruş veya şarjlı vuruşlardan damage almadan fight'ın içinden çıkabiliyorsunuz. Şimdi ise F2'ye bakalım. Dostlarım, F1'in aksine F2'de saldırı altında kullanılabilir maalesef yok. Uzaktan yapılan şarjlı vuruşları bloklayıp rakibe geri yansıtıyor. Ekstradan da yakından vurulan mavi vuruşlarda rakibin silahını yere düşürüyor. Şimdi V1'e bakalım.
Ulti açtıktan sonra sağ klikle yakındaki rakipleri eline alırken sol klikle de uzaktaki rakipleri çekebiliyor. F'e bastığımız zaman elimizde eğer 2 kişi varsa ölümcül vuruş yapıyor dostlar. Bu arada ultinin menzili bayağı da uzak. Yani şu an ta karşıdaki adamı sol klik ile kendimize çekebiliyoruz. Hatta şurada da bir rakip var. Onu da alalım. Tekrardan F'e bastığımızda rakiplere ölümcül vuruş yapıyor. Ve ekstradan V2'ye göre F daha hızlı spam oluyor. Yani 2 saniyede bir bunu kullanabiliyorsunuz. Yani şu şekilde. Rakibi tuttuk. F'e bastık. Rakibi tekrardan tuttuk. Elimize gelene kadar F tekrardan spam oluyor. Ultiyi açtıktan sonraki V'de ise 2 kere sıçrama hakkı veriyor. Bunu rakip elindeyken de yapabilirsin. V1 yeteneği bu şekilde. Şimdi de V2'ye bakalım. V1 ve V2'deki mekanizma aynı. Yalnız burada değişkenlik gösteren 2 tane faktör var. Birincisi F'i 5 saniyede bir geliyor. İkincisi ise F'i kullandıktan sonra can yenilemesi kazanıyorsun. Gördüğünüz gibi şu an rakibe vurdu, fırlattı. Hala bekliyoruz dolmasını. Ve zaten ikinci veya üçüncü kez alırken ultimiz bitmiş oluyor. Yani bu esnada da V1 en mantıklısı dostlarım. O zaman bir sonraki karaktere geçelim. Evet dostlarım, dördüncü karakter olarak ise Zipping. Zipping de F1 yeteneğinden bahsedelim. Dostlarım, F1 yeteneği attıktan sonra bir alan açılıyor. Bu alanın içine ilk önce kim girerse 5 saniye boyunca canı doluyor. Ama can doldurma kısmı biraz minimal. Yani afaki canlar veya heal'lar vermiyor. Bu sadece sizin için geçerli değil. Eğer ekip arkadaşınız alana ilk önce girerse bu sefer de bu beceriden ekip arkadaşınız yararlanıyor. Bu beceri kullandıktan sonra yalnızca alana ilk kim girerse o yararlanabiliyor. O zaman şimdi dostlar F2'ye bakalım. F2 yeteneği ise kısmen aynı. Tekrardan attıktan sonra bir alan açılıyor. Ama bu alana ilk kim girerse onun hem canı hem de zırhı tek sefere mahsus aniden doluyor. Daha deminki F1 yeteneğinde zırh ve can yavaş yavaş dolarken F2'de ise bunlar aniden doluyor. Ve dediğim gibi ekip arkadaşlarınız da buradaki beceriden yararlanabiliyor. İlk önce alana kim girerse can ve armor yenilemesini o kişi kazanıyor. Şimdi ise V1'e bakalım. V1 diğer karakterlere istinaden %100 olmasına gerek yok. %70'de bunu kullanabiliyorsunuz. Ve bu beceriyi kullandıktan sonra eğer çevrenizde ekip arkadaşlarınız varsa buradaki heal desteğinden de ekip arkadaşlarınız da yararlanabiliyor. Lakin burada şöyle bir faktör var. Siz beceriyi açtıktan sonra %100'deyken %60'a düşüyor. Yani siz her ulti açtığınızda %40'lık bir dilim ulti açma bedeli olarak karşınıza çıkıyor. Ve bu esnada %60'tan aşağıya yavaş yavaş inerken canınız dolmaya devam ediyor. Ve buradaki %0'a varmadan eğer biri size son vuruşu atarsa bir patlama yaratıyor. Rakibi savuşturuyor ve size ekstradan can veriyor. Şimdi ise V2'ye bakalım. V2 ise V1'in tıpatıp aynısı. Lakin değişen tek bir madde var. V1'de ultiniz açıkken ve oradaki yüzde bitmeden eğer birisi son vuruşu atarsa bir patlama yaratıp rakibi savuşturup ve size bir heal veriyordu. V2'de ise bundan ekip arkadaşlarınız yararlanıyor. Lakin Zipping yararlanamıyor. Yani siz üçlü oyun grubuna girdiniz diyelim veya ikili oyun grubuna girdiniz. Buradaki ulti açtığınızda ekip arkadaşlarınızdan biri son vuruş yediğinde ve ultimiz açıkken yüzdesi daha bitmediyse ekip arkadaşınıza son vuruş yapan arkadaşı savurup ekip arkadaşınıza bir miktar heal veriyor. Lakin Zipping'de bu sefer bu işe yaramıyor. Son vuruş yediğiniz zaman ölüyorsunuz. Yani V1 ile V2 arasındaki tek fark bu. V1'de son vuruşu yemekten siz kurtulurken V2'de ise ekip arkadaşlarınız kurtuluyor. Solo oyunlarda V1 tercih edilirken ekip oyunlarında ise V2 tercih ediliyor. Dostlarım, bu karakter de bu şekildeydi. O zaman 5. karaktere geçiyoruz. Dostlar, 5. karakterimiz ise Temulch. Temulch'un F1 yeteneğiyle başlayalım. Dostlarım, Temulch'un F1 yeteneği saldırı altında kullanılabilen bir beceri. Öncelikle F'e bastığımızda karakteri havaya zıplatıp daha sonrasında tekrardan F'e bastığımızda elimizdeki hortumu hızlı bir şekilde rakibi fırlatıyor. F2 ile çok benzer ama F1 ile F2'nin arasında 2 tane fark var dostlar. Şimdi F1'i tekrardan kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi hortumu çok hızlı attı. Şimdi tekrardan kullanıyorum ve dikkat edin. F'i rakibe değil de rakibin sağ tarafına attığımız zaman F'i ıskalama ihtimalimiz bulunuyor.
Gördüğünüz gibi rakibin sağına veya soluna F attığımızda F kaçıyor ve rakibi ıskalıyor. Şimdi ise F2 becerisine geçelim. Dostlar aynı işleyiş burada da geçerli. Bu yeteneği de saldırı altında kullanabiliyoruz ve F'e bastığımız zaman bizi havaya fırlatıyor. Şimdi F'i rakibe atıyoruz. F1'e kıyasla F2'nin hortumları daha yavaş gidiyor. Şimdi bir ikinci deneme daha yapacağız. F1'de F'ye attığımız zaman rakibi ıskalabiliyorken F2'de beyler hortum rakibi kendisi buluyor. Yani ıskalama imkanınız çok yok. Şimdi F'i rakibin sağ tarafına atacağım. Biz daha deminden F'i silme bir şekilde atmamıza rağmen ıskaladı. Bir de şöyle yapalım. F1 ve F2 arasındaki fark burada. F1 hortumu daha hızlı atarken F2 daha yavaş atıyor. F1 rakibi ıskalama ihtimali bulunurken F2'de ise hortum rakibi kendisi buluyor. Şimdi ise V1'e bakalım. Dostlar Temujin V1'i V2 ile aynı özelliklere sahip ama kısmen diyebiliriz. İkisinde de yine hortum oluşturuyor ve ikisinde de içeriden dışarıya ve dışarıdan içeriye girerken hortumun köşelerine takılıp ve slow motion şeklinde hareket ediyorlar. Ve ona keza dışarıdan menzilli silahla ateş edildiğinde içeriye gelmiyor. İçeriden menzilli silahla ateş edildiği zaman dışarıya gitmiyor. V1 ve V2'nin yeteneği kısmen aynı. V1 ile V2'nin arasında sadece iki faktör var. Birincisi V1'in ultisinin daha uzun sürmesi. İkincisini ise V2'de gösterelim. Dostlar şimdi ise V2'yi kullanıyoruz. Görsel efektif olarak aynı şey. Yalnız buradaki tek fark şu. F'e attık. İçeriye gir çık yaptığımızda F tekrardan spam oluyor. Ve ultiniz bitene kadar bunu kullanabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi rakibi neredeyse yere indirmedim. Yani hortumun içine gir çık yaptığınız zaman F'iniz tekrardan sıfırlanıyor ve ultiniz bitene kadar bunu kullanabiliyorsunuz. Temuç karakteri de bu şekildeydi. Şimdi ise 6. karaktere geçelim. Evet dostlar 6. karakterimiz ise Tarkaji. Tarkaji'nin F1 yeteneğine bir bakalım. Dostlarım Tarkaji'nin F1 yeteneği savunma yeteneği. F1 yeteneğiniz açıkken rakipler size vurduğunda bütün vuruşlarını bloklamakla beraber size 2 tane de karşı atak seçeneği veriyor. İlkine bakalım. F1 yeteneğinde sol klik ile karşı saldırı yaptığımızda rakibe yumruk atarak hem hasar veriyor bir yandan da vuruş yaptıktan sonra yanma veriyor ve bu zırhından değil direkt canından gidiyor. Şimdi ise karşı atağın ikinci seçeneğine bakalım. İlk seçeneğinde mouse'un sol klik ile basıyorduk. Şimdi sağ klik ile karşı atak yapacağız. Burada ise beyler grup oyunlarında kullanabileceğiniz bir yetenek. Karşı atakta sağ klikte ise etrafınızda birden fazla rakip varsa buradaki vuruş hepsini etkiliyor ve rakipleri ileri doğru savuşturarak yakıyor. Şimdi ise dostlarım V1'e bakalım. Dostlar Tarkaji'nin V1'i tamamen skill üzerine dizayn edilmiş. Şu şekilde gösterelim. F'i kullandım. Bozdum. Ultiyi açtım. Tekrardan F kullanıyorum. Bozdum. Tekrardan F kullanıyorum. Ultiniz açıkken beceri kullandığınız zaman %20 gibi bir enerji kaybediyorsunuz ve ultiniz daha çabuk bitiyor. Zaten V1 ve V2 kıyasladığınızda V1'in ultisi daha kısa sürüyor. Şu an size gösterdiğim savunmada V1 ve F1'i kullandık. Şimdi V1 ve F2'ye bakalım. Burada nasıl gözükecek? Dostlarım daha deminden bol bol savunma yaptık. Şimdi ise bol bol atak yapacağız. F attıktan sonra alev topu atıyor. Ultiyi açtık. Alev topu atmaya devam ediyoruz beyler. Ultimiz açıkken ultimizin yanında bir alev çemberi dönüyor. Buradaki alev çemberi tamamlandığında bir kere V'ye basabiliyoruz ve biz bu V'ye bastığımızda etrafımızdaki tüm rakipleri savuşturuyoruz. Grup oyunlarında veya bireysel oyunlarda inanılmaz fazla damage vuruyor. O yüzden ben genelde Tarkaji oynarken V1 F2'yi tercih ediyorum. Bence bu daha güzel. O zaman dostlar şimdi ise V2'ye bakalım. Dostlarım V2'de ulti açtıktan sonra beceri atsak bile ultiden herhangi bir miktar azalmıyor. Ve dikkat etmenizi isterim ki ultimiz açıkken rakibe vurduğumuzda ultim her vuruş yaptığımda %1 artıyor.
Ve V1 ile V2 kıyasladığımızda V2 V1'e göre daha uzun sürüyor. Ve genelde combo yapılırken her zaman V2 kullanılır. Örnek olarak şunu gösterebilirim size. Üstelik V1'de olmayıp da V2'de olan bir yetenek daha var dostlar. Ultiyi açtıktan sonra ulti %25'e düştüğünde alevin rengi değişiyor ve rakibin üstüne shift sağ klik yaptığınız zaman rakibi tutup yere vuruyor. Ultimizi açtık. Şu an ultinin çevresinde bir alan doluyor. %25'te bu tamamlanmış oluyor ve alevin rengi değişiyor. Rakibe shift yapıp sağ klik yapacağım. Bu yeteneği kullandıktan sonra da canınız bir miktar artıyor dostlarım. Ve dostlarım son olarak ultimiz açıkken bu V1 veya V2 olsun fark etmez. Koştuğumuzda arkamızdan alev izleri bırakırız. Ve rakipler buradaki alevlere değdikleri zaman canları azalır. Ve dostlarım buradaki alev izlerini kullanarak rakiplere tek atabiliriz. Nasıl mı onu da size göstereyim. Öncelikle ultimizi açıp bir alanda sabit bir şekilde koşturuyoruz. Gördüğünüz gibi alevler şu an olduğumuz yerde birikiyor. Şimdi rakibi kendimize doğru çekelim. Beyler gördüğünüz gibi şu an rakibe 2352 hasar vermişiz. Yani rakiplere de bu şekilde tek atabilmek mümkün beyler. Ve Tarkıcı'nın becerileri de bu şekilde. Şimdi ise 7. karaktere geçiyoruz. 7. karakterimiz ise Kurumi. Kurumi'nin F1 yeteneğinden başlayalım. Dostlar F'e bastığımız anda ekranda gördüğünüz imleçin bulunduğu yere direkt bir mantar bırakır. Eğer sol klik veya sağ kliğe basmazsanız basmadığınız sürece canınız dolmaya devam eder. Örnek veriyorum F'e attık. Sol klik veya sağ kliğe basmıyorum. Yeteneğin süresi bitene kadar canınız dolmaya devam ediyor. Ve buradaki F'imiz şu an mantar şeklindeyken buradan direkt ekip arkadaşımıza tekrardan F'e basıp bu yeteneğimize ekip arkadaşımıza bağlayabiliyoruz. Siz mantara F attığınızda sadece sizin canınız dolarken F'i eğer ekip arkadaşınıza bağlarsanız ikinizin de becerinin süresi bitene kadar dolmaya devam ediyor. Dostlar direkt F'e bastığımızda mantar bırakmak gibi eğer ekip arkadaşınız sizin menzilinizde ise F'i direkt ekip arkadaşınıza bağlayabiliyorsunuz. Yani illa mantar bıraktıktan sonra ekip arkadaşınıza bağlamanıza gerek yok. Ekip arkadaşınız eğer sizin menzillerinizin içindeyse F'i direkt ekip arkadaşınıza bağlayabiliyorsunuz. Tabi bu esnada F mantara veya ekip arkadaşınıza bağlı ise sol klik veya sağ klik yapamadığınız için saldıramıyorsunuz. Yani ben F'i ekip arkadaşıma veya mantara bağladım. Bu esnada da VS yapmak istiyorum dediğiniz zaman o maalesef olmuyor. Diyelim ki F'imiz ekip arkadaşımıza bağlı veya bir mantara bağlı. Sol klik yaptığımızda mantar olsun veya ekip arkadaşımız olsun yanına TP atıyor dostlar ve eğer yakınlarında rakip varsa rakipleri savuşturuyor. Dostlarım tabii ki de buradaki F'in de bir menzili var. Ekip arkadaşımızla veya mantarla bir bağ kurduktan sonra belli bir mesafe var. Bu mesafenin dışına çıktığımızda bize 3 saniye kadar bir uyarı veriyor. Eğer bu 3 saniye içerisinde sol klavye veya sağ klavye basmazsanız aranızdaki bağ kopuyor. Ama bu 3 saniyelik süre boyunca hem sol klavye hem de sağ klavyeyi kullanabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi menzilin dışına çıkıldı. Bize 3 saniyelik bir uyarı verdi. Daha sonrasında aradaki bağ koptu. Şimdi tekrardan bağlandık. Uzaklaşıyoruz. 3, 2, 1. Tam bir de bastığımızda oradaki alana TP atabiliyoruz. Dostlar Kurumi'de F yeteneğini kullanırken koşarak kullanamıyoruz. Yani karakter önce duruyor sonra F yeteneğini atıyor. Ama bunun da bir çözümü var. Space'e bastıktan sonra F'e basılı tutarsanız eğer hareket ederek F kullanabiliyorsunuz. Şimdi koşuyoruz ve F'e basıyoruz. Gördüğünüz gibi karakter F'i durarak kullandı. Şimdi de bunun hareketli versiyonunu göstereyim. Dostlar şu an koşuyoruz. Space'e bastım ve F'e basılı tutuyorum. Hareketli bir şekilde F kullanabiliyorsunuz. F'e basılı tuttuğumuzda mantarında size buradaki alana kadar F atabilirsiniz diye ekranda bunu gösteriyor. Şimdiye kadar F'in sol klik kısmını göstermiştim. Şimdi ise F'in sağ kliğinden bahsedeceğim. Diyelim ki F'imizi kullandık. F'imizi kullandıktan sonra zaten canımız yavaş yavaş dolmaya devam ederken
sağ kliğe bastığımızda eğer canımız tamamen doluysa artık zırhı doldurmaya başlıyor. Tabii ki de buradaki süreç ekip arkadaşımız için de geçerli. Diyelim ki F'imiz ekip arkadaşımıza bağlı. Sağ kliğe bastığımızda ikimizin de eğer canı doluysa artık zırhı doldurmaya başlıyor. Bu süreç fark etmiyor dostlar. Benim belki canım fulldür, zırhım azdır. Benim zırhımı doldururken ekip arkadaşımızın zırhı bitmişse ve canı artık yarıdaysa tamamı canını dolduruyor. Ve dostlar, Kurumi'nin aslında en can alıcı noktası. Normalde ekip arkadaşınızın öldüğünü düşünün. Yakın mesafeden E tuşu ile kaldırmak yerine F tuşuna basarak ekip arkadaşınızı canlandırabiliyorsunuz. E'ye bastığınızda hızlı bir şekilde bunu kaldırıyorken F bağlıyken biraz daha yavaş kaldırıyor. Lakin arada menzil bırakıyor. Örnek verelim, şu an burada bizim bir ekip arkadaşımız olsun. Bu şekilde bağ kurup ekip arkadaşımızı kaldırabiliyor. Şöyle düşünün, ekip arkadaşımız öldü ve 2 kişi bizi kovalıyor ama bizim bir yandan da ekip arkadaşımızı kaldırmamız gerekiyor. Bu şekilde F'i ekip arkadaşımıza bağlayıp diğer rakiplerden kaçarak da ekip arkadaşımızı kaldırabiliyoruz. Şimdi ise F2'den bahsedelim. F2 ile F1 arasında sadece bir tane fark var. F1 ve F2'deki sol klik mekanizması tamamen aynı. Lakin F'imiz mantara veya ekip arkadaşımızı bağlıyken sağ klik yaptığımızda F1'de ikimize de heal verirken F2'nin sağ kliğinde ise kısa bir süreliğine savunma veriyor. Sağ kliğe bastığımızda sol altta gördüğünüz gibi kısa süreliğine savunma veriyor. Şimdi ise V1 yeteneğine geçelim. Dostlar, öncelikle V1 saldırı altındayken kullanılmıyor. İkinci olarak ise biz V1'i kullandığımızda eğer çemberin etrafında veya çemberin içerisinde yani yakınında rakip varsa rakipleri hiçbir şekilde savuşturmuyor. Üçüncü konumuz, biz ultimizi açtıktan sonra yani V1'i açtıktan sonra canda herhangi bir iyileştirme yapmıyor. Sadece armorumuzu iyileştiriyor. Ve bu esnada bizim buradaki çemberin içinde olmamız gerek. Dördüncü olarak ise ultimizi kullandıktan sonra rakip bize oldu da çemberin dışına attı ve biz buradaki armordan faydalanamıyoruz. Bize ikinci kez ultiyi taşıma şansı veriyor. İlk attığınız yerdeki çemberi silip tekrardan V'ye bastığımızda oradaki çemberi olduğumuz alana taşıyor. Yani şu şekilde göstereyim. Rakibin yanına yaklaştık. V'ye bastım. Gördüğünüz gibi şu an sadece armorum doluyor ve canım dolmuyor. Diyelim ki rakip bizi savuşturdu veya ittirdi. Birinci noktadaki ulti silip olduğumuz yere taşımaya sağlıyor. Şimdi ise V2'ye geçelim. V1 ile V2 arasında aslında çok fark var. V1'de sadece armoru doldururken V2'de hem canımızdaki eksikliği hem de armorumuzdaki eksikliği tamamlıyor ve 750 HP veriyor dostlar. İkinci olarak biz buradaki V2'yi saldırı altındayken kullanabiliyoruz. Üçüncü olarak eğer ulti attığımızda çevremizde bir rakip varsa rakibi savuşturabiliyor. Dördüncü olarak ise V1'de sadece armoru doldururken ve yavaş yavaş doldururken V2'de ise hızlı bir şekilde hem can hem de armor iyileştirmesi yapıyor dostlar. Rakibe yaklaşıyoruz. Gördüğünüz gibi saldırı altında kullanabilmemiz mükemmel bir şey. İkinci olarak bastık ve rakibi savuşturdu ve 750 HP verdi. Hem canımız hem de armorumuz hızlı bir şekilde doldu. Yani bu esnada Kurumi de aslında size tavsiye edeceğim. F1 ve V2 olur dostlar. F1 ile sağ klik kullanarak da HP verebilirsiniz. Çünkü F2 aldığınızda rakibin size az vurması çok kısa bir süreliğine etkili kalır. Bunun yerine ekip arkadaşınıza HP vermeniz bence oyun için daha faydalı. Onun haricinde V1 ve V2 arasında bir tercih yapmanız gerekirse V2'yi tercih ederim. Hem saldırı altında kullanabilmek çok güzel bir şey. Hem de V1'de sadece armor desteği yaparken V2'de can ve zırh desteği yapması çok önemli. Çünkü bazı rünler vasıtasıyla veya bazı alanlar vasıtasıyla armorunuz azalmazken canınız az oluyor dostlar. Yani bu esnada armorunuz full olsa bile canınız gideceği için bu alanda V1'i kullandığınızda hiçbir işe yaramıyor. Özellikle zehirli bitkiler veya bazı silah rünleri direkt cana hasar vermesi gibi hususlarda V2 inanılmaz önem taşıyor. Hem de grup oyunlarında veya solo oyunlarda rakibi savuşturmanız bence oyun için daha faydalı. O zaman dostlar bir sonraki karaktere geçelim. Şimdiki karakterimiz ise mükemmel bir damage hero'su olan Yoto. Yoto'nun F1 yeteneği çok yönlü kullanılabilir. Öncelikle uzaktaki rakibi yakalamak için kullanılabilir. İkinci olarak rakibi stun'a sokabilirsiniz ama bunu sersemletme olarak düşürmeyin. Bir nevi savuşturma olarak düşünebilirsiniz. F'i rakibe attıktan sonra dönerken bir yandan da rakibe damage vurur. F'i rakibe fırlattıktan sonra ise tekrardan F'e bastığımızda bir adet vuruş hakkınız bulunuyor. F'i atıyorum. Aşağıda 8'den başlayarak aşağı doğru iniyor. 4, 3, 2, 1. Bir de tekrar F'e bastığımda rakibe tekrardan bir vuruş daha atabiliyoruz.
Yoto'daki F1'in kullanılma amaçlarından bir tanesi de rakibi yakalamak olduğu gibi rakipten kaçmak. Tabii ki de buradaki 8 saniyelik süreyi iyi değerlendirmemiz lazım. Diyelim ki bir ekipten kaçıyoruz. F'imizi çok alakasız bir yere attık ve şu an uzaklaşıyoruz. Süre bitmeden tekrardan F'e bastığımızda F'i attığımız yere tekrardan TP atıyor. Burada menzilden çıkma gibi bir olayımız yok. Aşağıdaki sürenin bitmemesi gerekiyor. Yoto'nun F1 yeteneğinin detaylarından bir tanesi de eğer F1 ile rakip öldürebilirseniz F1'i tekrardan kullanabiliyorsunuz ki bu çok güzel bir şey. Şimdi ise F2'ye geçelim. F2'nin ise en büyük avantajlarından biri saldırı altında kullanılabilmesi. F1 yeteneği saldırı altında kullanılmıyorken F2 yeteneğini saldırı altında kullanabiliyoruz. F2'nin bir avantajı daha var. F2 attıktan sonra ve F2'nin içinde kaldığımız sürece rakipler bize düz vuruş veya mavi vuruş gerçekleştiremiyor ve tüm vuruşlarını bloklayabiliyoruz. Evet dostlar, F2 yeteneği de bu şekildeydi. Şimdi ise V1'e geçelim. Yoto'nun V1 yeteneği tamamen yakın dövüş için tasarlanmış. Ultiyi açtıktan sonra sol klik ve sağ klikle vuruş yapabiliyorken sol klik ve sağ kliğin şarjlı vuruşunu da yapabiliyoruz. Düz vuruş ile şarjlı vuruşun arasındaki fark ise şarjlı vuruşlarda hem daha fazla damage vururken bir yandan da şarjlı vuruşlarda heal iyileştirmesi yapabiliyoruz. Onun haricinde V1'de ultinin bitmesine az kala bize tekrardan V'ye basma seçeneği veriyor ve bu vuruşla rakibi vurduğumuzda hem daha fazla damage vurmuş oluyoruz hem de daha fazla canı iyileştirmesi kazanıyoruz. Ultimizi açıyoruz. Sol klik, sağ klik, sol klik şarjlı vuruş, sağ klik şarjlı vuruş. Şimdi de V'ye basıyoruz. Burada bize bir seçenek daha veriyor. Rakibe vurduğumuzda 480 gibi bir iyilileştirmesi kazanıyoruz. Şimdi ise V2'ye bakalım. Dostlar V1 ve V2'nin arasındaki fark ise şu. V1 yakın savaşlarda kullanılırken V2 ise uzaktan vurmayı sağlıyor. Şu şekilde düşünebilirsiniz. V1'de ultinin bitmesine az kala bize tekrardan V'ye basmaya seçenek veriyordu. Ve bir kere daha uzaktan vuruş yapabiliyorduk. V2'de ise bütün hepsi bu şekilde. Yani karakter ulti açtıktan sonra havaya kalkıyor ve bütün vuruşları uzaktan oluyor. Yakından vuruş yok. Burada dikkat etmemizi gerektiren tek bir husus var. Sağ klik veya sol klikle vuruş yaptıktan sonra beceri bize diyor ki tekrardan sol kliğe basarsan vuruş yaptığın yere seni ışınlarım ama tekrardan sağ klik yaparsan olduğun yerde vuruş yapmaya devam edersin. Şu şekilde gösterelim. Ultimizi açtık. Bir kere vuruş yaptım. Sol kliğe bastığımızda bıçağı attığımız yere bizi ışınlıyor. Tekrardan sol kliğe basıyorum. Bizi yine ışınladı. Bir daha basıyorum. Tekrardan ışınladı. Ultimiz bittikten sonra ise bize 3 kere vuruş yapma hakkı veriyor. Şimdi ise ben ışınlanmak istemiyorum. Olduğum yerde sürekli vuruş yapmak istiyorum diyorsanız sağ klik spamı yapabilirsiniz. Şimdi ultiyi tekrardan açtım. Artık tamamen sağ klik spam yapıyorum. Bu şekilde de olduğunuz yerde sürekli vuruş yapabilirsiniz ama sol klik ve sağ klik kullanmanız gerekiyor çünkü rakipler sabit durmuyor. Yani aslında Yoto'nun V2 ultisi şu şekilde kullanılmalı. Ultimizi açtık. Rakip burada. Işınlandık. Sağ klik attık. Rakip ileriye gitti. Buraya ışınlanıyoruz. Buradan vuruş yapmaya devam ediyoruz. Yani aslında sol klikle bir nevi rakibi yakalamaya çalışıyoruz. Diğer türlü sağ klikle spam yaparsanız rakip vuruş menzilinden çıkabilir ve ultiniz boşa gider. Karakterimiz de bu şekildeydi. Şimdi bir sonraki karaktere geçelim. Dostlarım 9. karakterimiz ise Valda. Oynaması en kolay karakterlerden biri. O zaman Valda'nın F1 ile başlayalım. Valda'nın F1 ile rakibi bir baloncuk atıp baloncuğu hapsedip combo yapmanızı daha kolay bir hale getirmek için tasarlanmış. Yani bir nevi saldırı için kullanılan F'lerden biri. Yalnız buradaki F rakibe attığınızda rakip damage yemiyor. Sadece bir süre kadar stun yiyor diyebiliriz. F'e hızlı bir tek dokunuş yaptığınızda sadece belirlenen noktaya bir adet baloncuk gönderiyor. Lakin basılı tuttuğumuzda etrafında birçok baloncuk oluyor. F1'i eğer basılı tutup yüksek bir yerden atarsak yukarıdan aşağı yavaş yavaş ve süzüle süzüle iniyor.
Şimdi ise F2'ye bakalım. Valda'da en çok tercih edilen F2'dir dostlar. Bunun sebebi ise saldırı altında kullanılabilmesi. Yani rakip sizi kilitlediğinde dahi F'e bastığınızda karakter kendini geriye atar ve atlamadan önceki yerine bir su baloncuğu bırakır ve rakibin oradaki baloncuğun içine girmesini sağlar. Rakip buradaki baloncuğun içine girdiğinde çok kısa bir süre stun yer. Buradaki stun amacı ise Valda F'ini attıktan sonra alandan uzaklaşabilmesi. Valda'nın F becerileri bu şekildeydi. Şimdi ise V1'e bakalım. Dostlar Naraka Blade Point'te Valda'nın V1 ultisiyle birçok combo yapılır. Buradaki ultiyi kullanırken Valda'nın karşısında bulunan bütün rakipleri bir dalga ile beraber havada asılı tutar. Valda'nın bu esnada sadece bir tane vuruş hakkı olur. Bu vuruşta çok fazla damage vurmaz. Lakin bu karakterin V1 yeteneğiyle birçok combo yapılabilir. Bu beceriyi kullanırken karşınızda kaç tane rakibin olduğu önemli değil. Tümünü havada asılı tutar. Ve daha sonrasında bir vuruş hakkınız olur. Şimdi ise Valda'nın en çok tercih edilen V2'sine bakalım. Valda'nın V2'si genelde solo oyunlarda oynanır. V1 yeteneğinin tamamen combo yapmak için tasarlanmış. V2 yeteneği ise birebir fightlarda 2-2 veya 3-3 oyunlarda da tercih edilir. Valda'nın V2'sinde ise sana 3 tane hak verir. Her bir hakta rakibi bir adet su dalgası gönderir ve rakibe stun atar. Dostlar gördüğünüz gibi ilk ultiyi attığımızda karakter baloncuğun içine girdi. Yalnız ikinci ultiyi attığımızda rakip stun yemedi. Onun sebebi ise ejderha sargısından etkilenmeme diye bir ibare çıktı daha deminden rakibin üstünde. Valda ilk ultiyi attıktan sonra rakibi biraz oyalamalı. Yani sen ilk ultiyi attığında rakip bir sonraki ulti için bağışıklık kazanıyor. Ama bu 5 saniye için geçerli. 5 saniye sonra tekrardan ultiyi attığınızda rakip tekrardan bu stun'ı yiyor. Yani Valda'da ard arda 2 tane ulti attığınızda rakip ikincisinden etkilenmemiş olacak. Ve dostlar Valda karakterimiz de bu şekildeydi. Şimdi bir sonraki karaktere geçiyoruz. Evet dostlar 10. karakterimiz Yueshan. Yueshan'ın F1 yeteneğiyle başlayalım. Dostlarım Yueshan'ın F1 yeteneği aslında sadece saldırı altındayken kullanılıyor ve ekstra olarak rakibe cüzi bir miktar hasar vuruyor. Şimdi ise karakterin F2'sine bakıyoruz. Yueshan'ın F2'si ise rakibin üstüne zıplayıp onlara bir miktar hasar vuruyor ama bu esnada rakiplerin saldırı hasarını da düşürüyor. Üstelik rakibe F attıktan sonra 10 saniye içerisinde eğer bir düşman katlederseniz hem F'inizde hem de V yeteneğinizde süre azaltması kazanıyorsunuz. Şimdi ise V1'e bakalım. Dostlarım Yueshan'ın V1'i bir generale dönüşüyor. Yani bir boss'a dönüşüyor. V1 ile V2 arasında sadece bir tane fark var. Generale dönüştükten sonra V1'deki F rakibe hasar vururken V2'deki F hasar azaltma kazandırıyor. Şimdi formuna bir dönüşelim. Normal sol klik, sağ klik, sağ klik şarjlı vuruş, sol klik şarjlı vuruş. Bu vuruş yaparken bayağı da zıplıyor. Ve F'i var. F'ini attıktan sonra sağ kliğe basınca çok büyük bir hasar vuruyor. Şimdi ise V2'ye bakalım. Dostlarım mekanikler aynı. Sadece ultiyi açtıktan sonra o süre içerisinde hasar azaltma kazanıyorsunuz. Ekstradan tekrardan F'e basınca hasar azaltma tekrarlanıyor. Şimdi formumuza dönüşüyoruz tekrardan. Gördüğünüz gibi sol klik, sağ klik veya sağ klik şarjlı vuruş, sol klik şarjlı vuruş. Hepsi aynı. Bu karakter çok hantal bir karakter ve düşmanlar yukarıya sağ sola atladığında maalesef space'i yeterli değil. Şimdi bu esnada bizim yapabileceğimiz ne? Diyelim ki rakip karşıdaki taşların üstüne çıktı. Dostlar bu karakterin sol kliğiyle daha deminden ne yapıyordu? Silahı şarjlıyordu ve bıraktıktan sonra zıplayarak rakibin veya herhangi bir alanın üstüne zıplıyordu. Biz bunu kullanacağız dostlar. Sol kliğe bastıktan sonra şarjlı vuruşu biriktiriyoruz. Mouse'un sol kliğini elimizden çeker çekmez space tuşuna basıyoruz dostlarım. Bu zaman ne oluyor? Karakter yukarıya zıplıyor, vurmuyor, vuruşu iptal oluyor. Tekrardan space'e bastığımızda ise karakter havaya sıçrıyor. Yani bazı rakipler hızlı bir şekilde yukarıya tırmandığında bu şekilde bunu kullanarak rakipleri yakalayabiliyorsunuz. Şimdi örnek olarak size göstereceğim. Ultiyi açtım. Şu an sol klik spamlıyorum. Sol kliği bıraktım. Tekrardan space'e bastım ve yukarıdayım. Yani daha deminki mesafeye baktığımız zaman yani bu şekilde yakalamaktansa rakibi
Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde rakibin karşısına çıkabiliyorsunuz. Dostlar bu karakterin çok fazla bir özelliği yok. Dostlarım bu karakterimiz de bu kadar basit. O zaman bir sonraki karaktere geçelim. 11. karakterimiz ise çok güzel karakterlerden biri olan Wu Chen. Wu Chen'in F1 yeteneğiyle göz atalım. Dostlarım Wu Chen'de F1 ve F2 yeteneğini saldırı altındayken kullanabiliyoruz. F'e bastığımız an bizi geriye atıyor ve 3 kere bıçak atma hakkı veriyor. Buradaki F'in birkaç özelliği var. Birincisi ise F'e attıktan sonra bir kalkan dalgası oluşturuyor. Ve bu kalkan dalgasının arkasında kaldığımızda önden ateş edilen menzil silahların tümü kalkana takılıyor ve hasar almıyoruz. İkinci olarak armorunuz az ise F'e attığınızda armorunuz doluyor. Üçüncü olarak bunu sadece kendinizde faydalanmıyorsunuz. Eğer bir fight esnasında ekip arkadaşınız varsa buradaki F'leri ekip arkadaşınıza attığınızda ekip arkadaşınızda armoru doluyor dostlar. Dördüncü olarak dikkat etmeniz gereken bir husus var. F'i eğer çok uzağa atarsanız ve F'in alanında olmazsanız kalkanınız yenilenmiyor. Son olarak dostlarım F'inizi attıktan sonra öncesi geri atıyor. Daha sonrasında F space ve F space yaparak yukarıda takılı kalabilir veya belli bir yüksekliğe çıkabiliyorsunuz. Şimdi bir test edelim. Saldırı altındayız diyelim. F'i attık. Bizi geriye attı. Buradaki F'i attığımızda gördüğünüz gibi böyle bir kalkan dalgası oluşturuyor. Buradan menzilli silahlarla ateş edildiği zaman menzilli silahlar bu tarafa geçmiyor dostlar. İkinci olarak F'i bu şekilde ileriye doğru da fırlatabilirsiniz. Burada ekip arkadaşlarınız varsa ekip arkadaşlarınızın armoru doluyor. Burada dikkat etmeniz gereken tek bir husus var. Buradaki F yeteneği sadece armoru dolduruyor. Eğer canınız azsa canı doldurmuyor dostlar. Şimdi diyelim bir rakipten kaçıyoruz ve olduğumuz alanda yüksek bir alan. F daima kendinizi geri atarak kullanılır dostlar. O yüzden rakibe doğru dönüp F atarsanız rakipten uzaklaşmış olursunuz. Örnek verelim. Rakip bu tarafta. Yani F'i bu şekilde kullanmanız gerekiyor ki kendinizi geriye atsın. Tekrardan F space, tekrardan F space ve tekrar F space yaparak yukarıda asılı kalabiliyorsunuz. Ama burada da dikkat etmeniz gereken diğer husus neydi? F'i eğer yakınıza atmazsanız armorunuz dolmuyor. Şimdi ise F2'ye bakalım dostlar. Buradaki F2 yeteneğinde belli başlı özellikleri var. Birincisi tekrardan saldırı altında kullanılabiliyor. Ve F1'deki gibi kendinizi ilk aşamada geriye doğru zıplatıyor. İkincisi ise F'e bastıktan sonra F'i nereye fırlatırsak fırlatalım oraya TP atıyor. Ben diyelim ki şuraya çıkmak istiyorum. F'e attım ve oraya otomatikman TP atıyor. Yani fightlarda kaçarken çok güzel bir yetenek dostlar. Üçüncü ve son olarak buradaki F2'yi rakibe attığımız zaman rakiple yer değiştiriyoruz. Dostlarım F yetenekleri de bu şekildeydi. Şimdi V1'e bakalım. Dostlar V1 yeteneği genelde ekip oyunlarında kullanılıyor. Şimdi V1'e bastıktan sonra önümüze bu şekilde bir imleç geliyor. Diyelim ki biz bu imleci buraya bıraktık. Ultinin yanında 49 metre gibi bir ibare var. Buradaki metre 100 metre olduğunda ulti 3'ten geriye saymaya başlıyor. 3'ten geriye sayarken tekrardan V'ye basmazsanız eğer ultiniz iptal oluyor. Ama buradaki süre geçmeden tekrar V'ye bastığınızda ise oradaki alana TP atıyorsunuz. Alanımız burada işaretliydi. Şimdi uzaklaşıyoruz. 60 metre oldu. 70 oldu. Biraz hızlanalım. 3, 2, 1. V'ye bastığımızda işaretlediğimiz alana TP atıyoruz. Dostlarım burada şöyle bir muhabbet var. Daha deminden de dediğim gibi ekip oyunlarında tercih ediliyor. Bunun sebebi ise tam olarak da şu. Şimdi V'ye bastık. Işınlanacağımız alanı işaretledik. İşaretledikten sonra örnek verelim. Bizim ekip arkadaşlarımız burada ve ekip arkadaşlarımız öldü diyelim ve E tuşu ile kaldırmamız gerekiyor. Eğer ekip arkadaşlarımızın yanındaysak, ölü veya ölmek üzere ise tekrardan V'ye bastığımızda İşaretlediğimiz alana ekip arkadaşlarımızla beraber TP atıyoruz. Yani bir grup fight'in içerisinden ekip arkadaşlarınızı işaretlediğiniz alana taşıyabiliyorsunuz. Dostlarım şimdi ise V2'ye bakalım. V2 de aslında grup oyunlarında hem de solo oyunlarda tercih edilebiliyor. Bu karakterin V1'i sadece grup oyunlarında çok etkili dostlar. Onun haricinde V2 hem grup oyunlarında hem de solo oyunlarda daha etkili. Şimdi dostlar buradaki ultide de V'ye bastıktan sonra bize 2 kere ulti kullanma hakkı veriyor. Ultiyi bastığımızda imlecin olduğu yere bir bıçak sürüsü fırlatıyor dostlar. Ve buradaki bıçak sürüsü eğer rakibe değerse buradaki ulti rakibi takip etmeye devam ediyor. Ultimize basıyoruz. Rakibi seçtik imleç ile tekrardan V'ye bastığımızda rakibe buradaki bıçakları fırlatıyor. Ve rakipler aslında bu esnada kaçamıyor. Yani bir nevi stun yerken bir yandan da hasar yiyor. Ve buradaki yeteneği 2 kere kullanabiliyoruz.
Ultiniz V2'deyken F1 veya F2'nin hiçbir önemi yok dostlar. Bu karakterde şöyle bir detay var dostlar. F'i önceden fırlatabilirsiniz. Ama siz ultiye tekrardan bastığınızda F'iniz sıfırlanır. Buradaki F'ler ise F1 ve F2'den daha farklı. F'e bastığımızda bizi tekrardan geriye sıçratır ve rakibe bıçak fırlatır. Ve buradaki bıçakları 5 kez kullanabiliyoruz. Aslında buradaki amaç bıçakları attıktan sonra rakipler bir saniyeliğine sersemleşiyor. Yani rakipler eğer üzerinize doğru koşuyorsa rakipleri olduğu yerde bir noktada durduruyor. Evet, gördüğünüz gibi şu an envanterimizde F1 var. F'i kullandık. F'i kullandıktan sonra ultiyi tekrardan açtık. Buradaki F yeteneklerini de kullanıyoruz. Ve artık buradaki F'leri de kullandıktan sonra F'in bulunduğu kısımda gördüğünüz gibi işte 987 diye geri saymaya başlıyor. Buradaki süre bittiğinde tekrardan F1'deki yetenek buraya geliyor dostlar. Yani ulti açtığımızda 5 tane bıçak fırlatmak artık ulti açtıktan sonra bitiyor ve daha sonrasında seçtiğimiz F yeteneği süre bittikten sonra tekrardan geliyor. Evet dostlarım, Wu Chang karakteri de bu şekildeydi. Şimdi bir sonraki karaktere geçiyoruz. Evet dostlarım, 12. karakter ise Justina. Justina'nın F1 yeteneğiyle başlayalım. Justina'nın F1 yeteneği dostlar buza dönüşmekle beraber buza dönüştüğü esnada 2 kere armor yeniliyor. Ve bu alanda rakipler size F'iniz bitene kadar vuruş yapamıyor. Ekstra olarak rakipler sizin alanınız içindeyse ve F'iniz bittiğinizde hala size çok yakınsa rakipleri savuşturuyor. Bu arada buradaki F canı etkilemiyor dostlar. Sadece armoru dolduruyor. F'e basıyorum. Bir kez doldurdu. İkinci kez doldurdu. Bittikten sonra rakibi uzaklaştırıyor. Tabi buradaki F'i siz de bozabiliyorsunuz. Yani örnek vereyim. F'e bastım. Bir kere zırh doldu. F'i bozdun ve kaçmaya başladı. Bu senaryoda bunu da kullanabilirsiniz. Biz buza dönüşmüşken de rakipler bize hiçbir koşulda hasar veremiyor. Tabii ki de bu yeteneğin şöyle bir problem var. Saldırı altında kullanılmaması bir yandan bizim için de kötü dostlar. Şimdi ise F2'ye bakalım. Dostlar F1 ile F2'nin arasındaki tek fark şu aslında. F1 saldırı altında kullanılamıyorken F2 saldırı altında kullanılabiliyor. F1'de buza dönüştüğümüzde bize armor verirken F2'de böyle bir şey yok dostlar. Onun haricindeki diğer bütün konular aynı. Buza dönüştüğümüzde rakipler bize vuramıyor ve buradaki F'i kendimiz bozabiliyoruz veya süre bittikten sonra bozulduğu için rakipleri bir şekilde savuşturuyor. Şimdi ise V1'e geçiyoruz. Evet dostlar, Justina'nın V1'i çok güzel. Birçok yönde artısı var. Öncelikle V'ye bastıktan sonra bize 3 kere atılmamız için hak veriyor. Bu ulti şu şekilde kullanılmalı. Ulti açtıktan sonra rakibe F'e basar basmaz sağ klik yaparsak rakibi buza dönüştürüp rakibin arkasına geçiyor. Dostlar buraya parantez içinde tekrardan söylüyorum. İmlecimizi rakibe işaretledik. F'e basar basmaz mouse'dan sağ kliğe bastığımızda rakibin arkasına geçiyor. Buradaki V1'i 3 kere kullanabiliyoruz. Lakin üst üste rakibi buza çeviremiyoruz. Bunun sebebi de şu. Ultimizi açtık. F'e bastık. Dondurulma dedi ve donma bağışıklığı yazıyor dostlar. Buradaki donma bağışıklığı yazısı gidene kadar rakibi tekrardan buza çeviremiyoruz. Deneyelim. Gördüğünüz gibi rakip buza dönmedi. Buradaki V'yi sadece saldırmak için değil, kaçmak için de kullanabilirsiniz. Ultimizi açtık. Bu şekilde ard arda 3 kez kullanabiliyoruz. Dostlar eğer V1'de ultiyi sadece bir kişi kullanırsak ultimiz yavaş yavaş bitmeye devam ediyor. Lakin bu karakterde şöyle bir avantaj var. Eğer V1'i açtıktan sonra F'imizi 2 rakibe aynı anda denk getirirsek F'imiz hiçbir şekilde azalmıyor. Şu şekilde gösterebilirim. Ultimizi açtık. 2 tane rakip var karşımızda. Normalde nasıl? Bizim şu an 3 hakkımız var. 2 rakibi de denk getirdim. Şimdi tekrardan 3 var. Bir daha basıyorum. 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 Tekrardan 3 var. Burada V'deki yüzde bitene kadar bu combo bu şekilde devam ediyor. V1'deki ulti değilse V'ye bastığımız anda yakınımızdaki rakipleri savuşturuyor. V'ye bastıktan sonra ise illa F'e basmamıza gerek yok. Tekrardan V'ye bastığımızda çevremizde bulunan bütün rakipleri buza dönüştürmek için bir skill atıyor.
ve bu esnada da 2 kere daha F kullanabiliyoruz. Şimdi ise V2'ye bakalım. Dostlar, Justina'nın V2'sinde ise ultinizin %100 olmasına gerek yok. Her ulti kullandığınızda %50 enerji gidiyor. Bu ultide en güzel yanlardan biri, ultiyi attıktan sonra oradaki buzlu alana girerseniz eğer hiçbir şekilde düz vuruş almıyorsunuz. Lakin menzilli silahlar bize hasar verebiliyor. Evet dostlarım, Justina'nın da V2 yeteneği bu şekildeydi. Şimdi ise bir sonraki karaktere geçiyoruz. 13. karakterimiz ise Takeda. Takeda'da 3 tane F yeteneği, 3 tane de V yeteneği var dostlar. O zaman F1 ile başlayalım. Dostlar, Takeda'nın F1 yeteneğinde rakipler size mavi vuruş yaptığında rakipleri otomatikman yere çarpıp size de yüksek miktarda heal desteği veriyor. F'imize basıyoruz. Gördüğünüz gibi 9-8-7 diye bir süre zarfı geçiyor burada. Bu süre içerisinde rakip size mavi vuruş yaparsa rakibi yere vurup size heal veriyor. Şimdi tekrardan F'e bastık. Gördüğünüz gibi uzaktaki mavi vuruşlarda Takeda'nın F'i işlemezken yakın savaştaki mavi vuruşlarda rakibi kendi kendine o süre zarfı içerisinde yere vuruyor dostlar. Şimdi ise F2'ye bakıyoruz. Dostlar, Takeda'nın F2 yeteneği ise F1 ile kıyasla hemen hemen aynı. Tekrardan mavi vuruşlarda, yani diğer adıyla şarjlı vuruşlarda kullanıldıktan sonra rakibi tekrardan alıp yere vuruyor ve ekstradan size F1'deki gibi can yenilemesi veriyor. Lakin F1 ve F2'nin arasında sadece bir tane fark var. F1'de F'iniz açıkken hangi rakip olursa olsun size atılan ilk mavi vuruşu bloklarken, F2'de aslında buradaki seçeneği bize bırakıyor. Yani tam anlamıyla şu şekilde düşünebilirsiniz. Bir fight esnasında kardeşim ben çok heyecanlanıyorum, ben buradaki F'i açayım. F'i açtıktan sonra kim bana mavi vuruş yaparsa yapsın onu otomatikman direkt bloklasın ve bana ekstradan can versin diyorsanız F1'i seçerken, F2'de ise ya kardeşim biri bana mavi vuruş yaptığında bunu ben seçeyim, bloklayacağım kişiyi F2 ile ben bloklayayım ve ekstradan can desteğini bu şekilde kapayım diyorsanız da F2'yi seçmeniz gerekiyor. F2'de sadece F1'e kıyasla F2'ye bastığımızda rakibin üstüne doğru zıplıyor. Üstüne zıplama mantığı şu şekilde dostlar. F'e bastığıma rakibin üstüne atılıyor ve yine ufak bir miktar hasar vuruyor. Şimdi ise F2 yeteneğini nasıl kullandığına bakalım. Gördüğünüz gibi neredeyse F1 ile aynı. Şimdi ise F3'e geçelim dostlarım. F3 yeteneğinde ise tekrardan rakibin üstüne atılır da rakibi tutup yere vurduktan sonra ekstradan heal desteği gelmiyor dostlar. F'e bastığımızda ise 170 küsürlerinde damage vurur ve rakibi yere vurduktan sonra ekstra olarak can kazanmamakla beraber sizlere hasar azaltımı verir. Şimdi ise V1 yeteneğine bakalım. V1 yeteneğinde fightness saldırında veya saldırı altındayken V'yi açtıktan sonra F'i kullanabiliyoruz dostlar. Buradaki F'in mantığı ise saldırı esnasındayken veya standa olun, hiçbir koşul fark etmezsizin F'i rakibe atar. F'i rakibe attıktan sonra rakibi geri savuşturur ve size ekstradan can desteği sağlar. V'ye bastığımızda ise rakibi geri savuşturur. Şimdi ise F'ini gösterelim. Dostlar, burada V'imizi açıyoruz. Gördüğünüz gibi bize 3 tane hak verdi. Rakip bize saldırıyor. Çıkamıyoruz. F attığımız zaman rakibi geriye savuşturuyor. Mavi vuruşların tümünü bozabiliyor. Ve bunu beceri veya özel güç yedikten sonra da kullanabiliyorsunuz. Örnek vereyim, Valda sizi ultisiyle havaya kaldırdıktan sonra eğer V'niz açıksa F ile Valda'yı geriye doğru savuşturabiliyorsunuz. Bu esnada da can yenilemesi kazanıyorsunuz. Eğer canınız fullse devamdaki iyileştirmeyi zırha yansıtıyor. Şimdi ise V2'ye bakıyoruz. Evet dostlarım, bu karakterin V2'si ise grup oyunlarında ve grup savaşlarında daha etkili. V'yi açtıktan sonra bize bir alan seçmemizi istiyor ve o alanın içerisinde eğer rakipler varsa alanın içindeki tüm rakipleri havaya zıplatıp ekstradan her birine ayrı ayrı damage vuruyor. Yanı sıra buradaki saldırı yaparken heal veriyor. Dostlar, minik bir detay var. Eğer ulti açacağınız alanın içinde birden fazla kişi varsa can yenilemenin oranı da ona göre değişiyor. Örnek veriyorum, bu ultinin içerisinde bir rakipten 500 gibi bir can yenilemesi yapıyorsa grubun içerisinde 2 veya 3 kişi olduğu zaman 2 kişi de 1000, 3 kişi de ise 1500 gibi bir can yenilemesi yapıyor. Eğer canınız full ise bu esnada da zırhınız doluyor. Takeda'nın
Takeda'nın V2 yeteneğinde TP atmaya olanak sunuyor dostlar. Aslında zaten bir nevi ultiyi TP atarak kullanıyor ve bunu iki şekilde kullanabilirsiniz. Birincisi bulunduğunuz alandan uzaklaşmak için, tabii ki de ben bunu önermem ama bazı insanlarda kullanabilirsiniz. Bu sadece bir öneri. İkincisi ise grup saldırılarında veya bireysel saldırılarda. Şimdi ise TP mekanizmasını göstereceğim. Dostlar V'ye bastıktan sonra bu şekilde bir imleç var ekranımızda. Buraya bırakıp sol klik yaptığımızda bu alana TP atıyor. Bunu kaçarken de kullanabilirsiniz. Bir rakibi yakalamak için de kullanabilirsiniz. Dostlarım ultimiz ise hareketli bir şekilde kullanılmıyor. Burada bir rakibi seçtik. Gördüğünüz gibi canımız azken devamında zırhımızı iyileştirdi. Dostlar bu yeteneği kullanırken size ufak bir detay vereyim. Şimdi biz ilk aşamada TP atarken boş bir alan seçtiğimizde oraya doğru hareket etmişti. Yalnız rakiplere saldıracağımız zaman bir alan seçmiyoruz dostlar. O alanda karakter seçmiş oluyoruz. Yani ben şu an ultimi seçtim. Buradaki boş alanı seçebiliyorum ama gördüğünüz gibi buradaki alan rakibe yaklaştığı anda eğim direkt rakibe kayıyor. Yani siz ulti açtığınızda bu alanı atmak istediğinizde veya bu alanı atmak istediğinizde o çemberin içerisinde eğer bir rakip varsa direkt o karaktere saldırıyor. Takeda karakterinin de V2'si bu şekildeydi. Şimdi ise V3'e bakalım dostlarım. Dostlar V3 ve V1 aslında neredeyse birbirine çok benzer. Lakin aralarında çok ufak minimal bazı farklar var. Bu farkları göstermek için önce V1'in ultisine geçelim. Dostlar ultimizi açıyoruz. Şimdi F'e basıyoruz. F'e bastıktan sonra 4 saniyelik gibi bir süre içerisinde F'imiz tekrarlanıyor. Ve bu esnada F'e attığımızda rakibe sadece bir vuruş yapıyor. Şimdi ise V3'ün ultisine bakalım. V3'ün ultisini açıyoruz. F'e attıktan sonra rakibe 3 kere vuruş yapıyor. Yani bu da ne demek oluyor? 1 saniye stun yerine 2 saniye gibi bir stun vurmuş oluyorsun. Ve ekstradan V1'de 4 saniyede bir F atabilirken V3'te ise 3 saniyede bir F atabiliyoruz rakibe. Bir diğer husus ise damage dostlarım. F'imizi atıyoruz. Burada 15 gibi bir minimal damage vurdu. Yani totalde şu an 40 damage'imiz var. Dostlar bu arada V3'ün F'inde bazen 2 kere bazen ise 3 kez vuruyor. Bu da rakibin pozisyonuna göre değişkenlik gösterebiliyor. Şimdi biz bu 3 vuruşta totalde 40 gibi bir damage vurduk. Şimdi tekrardan V1'e geçiyoruz. Takeda'nın yetenekleri ve becerileri de bu şekildeydi dostlar. O zaman bir sonraki karaktere geçiyoruz. Evet dostlarım 14. karakterimiz ise Materi. Materi'nin F1 yeteneğinden başlayalım. Dostlarım Materi'nin F1 yeteneği saldırı altında kullanılmıyorken bize 2 kere kullanma seçeneği veriyor. F1 sıçrayarak olduğu alandan kaçıyor dostlarım ve ard arda 2 kere basıp daha yükseğe gidebiliyorsun. Buradaki F1 ve F2 ultilerle kombinasyonlu. Yani ben F1'i aldığım zaman ve V1 veya V2 aldığım zaman ultiler ona göre değişkenlik gösterebiliyor. Normal hasarınız azken F1'e bastıktan sonra yukarıdaki imleç bitene kadar hasarınız bir miktar artıyor. Şu an normaldeki düz hasarımız 108 olmalı. Şimdi ise F'e bastıktan sonraki hasarımıza bakalım. Gördüğünüz gibi F'e basmadan önce 108 vururken F'e bastıktan sonra 124 vuruyoruz. Yani burada bir hasar artışımız var. Şimdi ise F2'ye bakalım. Dostlar benim eğer YouTube'da attığım Shorts videosunu izlemişseniz F2'yi nasıl kullandığımı gayet iyi bir şekilde görmüş olabilirsiniz. Materya'daki F2 yeteneğiyle kombolara başlangıç yapabiliyorsunuz dostlarım. Rakibin üstüne zıplayıp ona bir düz vuruş yapıp daha sonrasında komboyu oturtturmak için bize bir fırsat veriyor. Bir de bunu bize rakip saldırırken deneyelim. Şimdi ise dostlar özel güçlere geçelim. İlk özel gücümüz V1. Dostlarım ultiyi seçtiğimiz zaman F1 ve F2 ultiyi aslında etkiliyor. Şimdi şu şekilde açıklayalım. Öncelikle F1 ve V1 ultisini alalım. Ultiyi bu şekilde bir deneyelim. Şimdi ise F2 V1'i deniyoruz.
Dostlar V1'in ultisinde ister F1'i seçmiş olun, isterse F2'yi seçmiş olun. Ortak bir noktaları var dostlarım. Ultiniz açıkken sizin ve ekip arkadaşlarınızın tamamı görünmez oluyorsunuz. Tamamen görünmezlikten ziyade aslında şeffaf diyebiliriz. İkinci olarak ultiniz açıkken düz vuruşlarınız veya ultileriniz size ekstradan can desteği sağlıyor dostlar. Şimdi ise F1 ve V2'ye bakalım beyler. Belki yine bu ultide F1 ve F2 ultide değişkenlik gösteriyor. O yüzden V2 ve F1'i seçiyoruz. Dostlarım yine F1 ile yukarıya doğru zıplayabiliyoruz. Ultiyi açtık. Dostlarım V2'nin F1'i ve V2'nin F2 ile olan kombinasyonu V1'e göre bence daha güzel. Aslında aralarında şöyle büyük farklar var. V1'de F1 ve F2'li seçili olmasına rağmen ultiniz açıkken her düz vuruşunuzda size can veriyorken V2'deki F1 ve F2 kombinasyonunda can verme gibi olasılık yok dostlarım. V2'de F1 ve F2'nin kombinasyonunu kullandığınız zaman daha fazla yetenek kullanabiliyorsunuz. Örnek verelim. Şu an hala V2 ve F1'i kullanıyoruz. Normalde F'imizi kullandık. Ultimizi açtıktan sonra bize tekrardan F seçeneği geliyor. F'e bastığımız zaman rakibe TP atıp hasar vuruyoruz. Burada herhangi bir can desteği bize gelmiyor dostlar. İkinci olarak ise bize 2 tane V kullanma seçeneği veriyor dostlar. V tuşuna bastığımızda rakibin arkasına geçiyor. Bu esnada combo yapabilirsiniz ama tabii ki de V'nin farklı bir kullanılma şekli de var dostlar. Şarjlı vuruş yaptıktan sonra V'ye bastığımızda rakiplerin arkasına geçip onlara mavi vuruş yaparız. Bu karakter ise fightlarda tam olarak bu şekilde gözüküyor. Bence en güzel karakterlerden biri. Benim için dostlar Matere Top 1 listesinde benim en sevdiğim karakterlerden biri. Şimdi ise V2 ve F2'nin kombinasyonuna bakalım. Dostlar V2'de fight test sahalarında veya uzaktaki rakibe F'e bastığımız zaman rakibe bir vuruş yaptıktan sonra rakibi böyle bir saniyeliğine bir sersemletiyoruz. Aslında tam sersemletme olarak diyemeyiz. Lakin rakibi bir kere böyle düz vuruş yapıp komboya hazırlık yapabiliyoruz. İşte bu ultide tam olarak F'i kullandıktan sonra ultiyi açtığımızda bize 2 kere daha F kullanma seçeneği veriyor. Onun haricinde diğer V2 F1'deki gibi bize 2 kere de V kullanma seçeneği veriyor. Bu karakter ise savaşlarda bu şekilde gözüküyor. Beyler şu an random hareket ediyorum. Yoksa bu karakterde inanılmaz kombolar var. O yüzden benim top 1 listemde. O zaman bir de şu şekilde görelim. Evet dostlarım, Materi karakteri de bu şekildeydi. O zaman bir sonraki karaktere geçiyoruz. Evet dostlarım, 15. karakterimiz ise Akos. Akos tam bir solo canavarı. O zaman bu canavarın F1 yeteneğiyle başlayalım. Dostlarım, Akos'un F1 yeteneği saldırı altında kullanılmıyorken attığımız alandaki rakipleri de savuşturmaya yarıyor. Bir diğer özelliği ise Akos'un üstünde yazan savunma geliştirme rakiplerin size o süre içerisinde daha az damage vurmasını sağlıyor. O zaman şimdi ise F2'ye bakalım. Dostlarım, Akos'un F2'si normalde rakiplere stun atmayı yarıyor. Yalnız Akos'un F2'sinde F'e bir kere basarsanız rakip sersemletme yemiyor, sadece 172 bir damage oluyor. Ama Akos'un F2'sine basılı tutarsanız rakip stun yiyor ve ekstradan 345 gibi bir damage oluyor. Akos'un F2'sinde bilmeniz gereken bir bilgi daha var dostlarım. Öncelikle rakibin karşımızda olduğunu düşünün ve biz F'e bastığımızda rakip yönünü değiştirdi. F'e basılı tuttuktan sonra imleci eğer rakibin üstüne çevirirsek F'imizin yönü değişebiliyor.
Bir diğer konu ise eğer Akos'un F2'sini yüksek bir yerde atarsanız F'e attığınızda Akos o süre içerisinde havada asılı kalıyor. Yalnız burada şu noktaya dikkat etmemiz gerekiyor. F'e basılı tutmamız gerekiyor dostlar. Şimdi ise V1 yeteneğine geçelim. Akos'un V1 yeteneği bir kaplan formuna dönüşüyor dostlar. İmleç eğer rakibin üzerindeyse ulti açtıktan sonra V'ye bastığımızda rakibi yakalayıp ısırıp bir yandan da bize can desteği sağlıyor. Ve buradaki yeteneği 2 kere kullanabiliyoruz. Akos'un ultisi açıkken ise çok yüksek zıplayamıyorken kaplan formundayken daha yükseğe zıplayabiliyor. Ve ultimiz açıkken Space'e bastıktan sonra sol klik ve sağ klik vurduğumuzda Akos'un kendi kaplan vuruşuyla vuruş yapıyor. Öncelikle sol kliği gösteriyorum. Şimdi ise sağ kliğe bakıyoruz. Evet dostlar, şimdi ise V2'ye geçiyoruz. Dostlar V2 yeteneğinde ise genelde grup oyunlarında tercih ediliyor. Çünkü ultiye attığımız alanın içindeki rakipler dışarıya çıkamıyor ve biz bunları zincirliyoruz. Ve biz buradaki ultiyi attıktan sonra bize 3 kere F kullanma seçeneği veriyor. F'e bastıktan sonra ortadaki direğin üstüne zıplayıp rakiplere karşı sol klikle saldırma seçeneği veriyor. Ve dostlarım Akos karakterimiz de bu şekildeydi. Şimdi ise bir sonraki karaktere geçiyoruz. 16. karakterimiz ise Zayı. Zayı'nın F1 yeteneğiyle başlayalım. Dostlar Zayı'nın F1 yeteneği saldırı altında kullanılabiliyorken bir gölge formuna dönüşüyor. Ve bu gölge formundayken rakipler bize fiziksel hasar vuramıyor. Ve biz buradaki gölge formundayken beceri bize tekrardan F'e basma seçeneği veriyor. Buradaki F'e eğer rakibe atarsak rakibi olduğu yerden savuşturuyor. Ve bu esnada da rakibe çok minimal bir hasar veriyor. Şimdi ise F2'ye bakalım. Dostlarım F'e bastıktan sonra Zayı bu beceriyi uçarak kullanıyor. Ve buradaki beceriyi imleci yönlendirerek kullanabilirsiniz. Buradaki beceriyi iki türlü kullanabilirsiniz. Birincisi rakibe hasar vermek için, ikincisi ise bulunduğunuz alandan kaçmak için. Öncelikle hasar verme kısmına bakalım. Dostlarım rakibe buradaki F yeteneğini attığınızda öncelikle rakibe bir damage vuruyor. Damage vurduktan sonra ise rakibi bulunduğu alandan zıplatıp farklı bir alana savuşturuyor. Son olarak ise rakibe uzun bir süre yanma hasarı veriyor. Şimdi kaçmak için nasıl kullanırız onu göstereyim. Dostlarım zaten F'e bastıktan sonra karakter zıplıyor. Zıpladıktan sonra imlecinizi yönlendirirseniz o alana gidebiliyor. Yani siz buradaki F yeteneğini açmadan önce eğer imlecinizi gökyüzüne doğru çevirirseniz F'iniz oraya doğru hareket eder. Şimdi ise Zayn'in V yeteneklerine bakalım. Dostlar aslında Zayn'in V1 ve V2 yeteneği birbirine çok benziyor. Değişkenlik gösteren sadece şarjlı vuruş ve buradaki etkisi. İlk olarak Zay ultisini açtığı zaman çevresinde eğer rakip varsa rakipleri savuşturur. İkinci olarak ise Zayn'in ultisi açıkken yaptığı 3. düz vuruşta rakibi savuşturur. Üçüncü olarak ise Zayn'in ultisi açıkken C sağ kliği kullanabilirsiniz. Dostlarım Zayn'in ultisi açıkken imlecimizin yanında bir mavi bar var. Buradaki bar dolu olduğu zaman ilk yaptığımız şarjlı vuruş rakibe 3 kez vuruyor. Ve her vuruşta da bize heal veriyor. Ama buradaki kısım sadece V1 için geçerli. V2'de daha farklı bir kombinasyon mevcut. Buradaki mavi bar bittiğinde rakibe tekrardan şarjlı vuruş yapabiliyoruz. Lakin bu sefer rakibe 2 kez vuruyor. Önceki ultimizi açıyoruz. Hızlı bir şekilde sol klik şarjlı vuruşunu yaptık. Sol klik şarjlı vuruş yapıyorum. Bu arada mavi bar dolmaya devam ediyor.
sağ klik şarjlı vuruş yapıyorum. Şimdi ise V2 yeteneğine bakalım. Dostlar aslında bakıldığı zaman ilk başta söylediğim gibi V1 ve V2 yeteneği neredeyse birbiriyle aynı. Ulti açtıktan sonra rakibi de savuşturuyor. 3. düz vuruşunda rakibi ileri ittiriyor. C sağ klik kullanabiliyorsunuz. Sağ klik veya sol klik şarjlı vuruşta yapabiliyorsunuz. Burada değişkenlik gösteren sadece 2 tane faktörümüz var. Bu da ultimiz açıkken imlecimizin yakındaki mavi bar dolu olduğunda yaptığımız ilk şarjlı vuruş. Zayn'ın V1 yeteneğinde bunu yaptığımızda rakibi 3 kere vuruyordu ve her vuruşunda da bize heal veriyordu. Lakin Zayn'ın V2'sinde ise bu iş biraz daha farklı. Zayn'ın V1'indeki ilk yaptığımız şarjlı vuruşta sadece bir rakip etkilenirken V2'nin ilk şarjlı vuruşunda ise alan hasarı verip rakibe yanma hasarı veriyor. Ve buradaki ilk vuruşumuzda bize heal vermiyor. Tabii daha sonraki mavi vuruşlarımızda tekrardan biz de heal kazanıyoruz. Ve Zay karakteri de bu şekildeydi. Şimdi bir sonraki karaktere geçiyoruz. Evet dostlarım, 17. karakterimizde Tessa. Tessa'nın F1 yeteneğiyle başlıyoruz. Dostlarım, Tessa'nın F1 yeteneği sadece saldırı altında kullanılmak için dizayn edilmiş becerilerden bir tanesi. Tessa buradaki F'i atarken etrafında ne kadar rakip varsa hepsini yüksek miktarda savuşturuyor dostlar. Buradaki F'in verdiği hasar ise 10 dostlarım, yani hasar konusunda hiçbir beklentiniz olmasın. Şimdi ise F2 yeteneğine geçiyoruz. Dostlarım F2 yeteneğinde ise Tessa bir büyü fırlatıyor. Eğer buradaki büyü bir rakibe değmez ise oradaki çember 6 saniye boyunca duruyor ama bu çemberin içine eğer bir rakip girerse stun yiyor. Veya buradaki F'i direkt rakibin üstüne de atabilirsiniz. Önce boş alana atalım. F'i boş alana attığımızda bu şekilde gözüküyor. Şimdi buradaki F'i rakibe atalım. Ama buradaki F saldırı altında kullanılmıyor dostlar. Şimdi ise V1'e geçiyoruz. Dostlarım Tessa'nın V1'inde rakibi bir adet büyü atıyor. Bu büyü rakibe değerse rakibin üstüne bir imleç dönüyor. Buradaki imleç bittiğinde büyüyü attığınız ilk yere doğru rakip tutarsızca yürüyor. Yani sersemletme yiyor ve size hiçbir şekilde vuramıyor. Tessa'nın V1 ve V2 yeteneğini kullanırken ultinizin %100 olmasına gerek yok. %60'dayken bile bu ultiyi kullanabiliyorsunuz. V1'deki ultiyi attığınızda ise %60'lık gibi bir enerji gidiyor. Diyelim ki ultiniz %100 ve attığınız F'i kaçırdınız ve rakibe değmedi. Bu sefer ise ultinizden %45 gibi bir enerji gidiyor. Bu ultide dikkat etmeniz gereken hususlardan biri, normalde becerileri attıktan sonra düz vuruşlarda veya siz hasar yediğinizde veya hiçbir şey yapmasanız bile yavaş yavaş ultiniz dolarken F'iniz rakibi tuttuğunda ister siz vurun, ister rakip size vursun veya isterse bekleyin, ultinizin enerjisi dolmuyor. Gördüğünüz gibi hala %40'da, artık vurmaya başlayabiliriz. Artık bu süreden sonra tekrardan Tessa'nın ultisi dolmaya başlıyor. Şimdi ise V2'ye geçiyoruz. Dostlarım V1'deki mantık aynı şekilde burada da geçerli. Eğer buradaki ultiyi boşa atarsanız enerjinizden tekrardan %45 gidiyor. Ama ultiyi tutturduğunuzda ise %60 gidiyor ve daha deminki damage mevzusu burada da geçerli. İkinci olarak ise V1'de bireysel bir kişiye ulti atarken V2'de alan ultisi atıyor. Lakin V1 ve V2'nin arasındaki en büyük fark şu: V1'de rakibi sersemletirken V2'de sadece çok kısa bir süreliğine rakibe stun atıyor. Ve ulti atarken öncelikle heal iyileştirmesi kazanırken ulti patladıktan sonra buradaki heal iyileştirmesini yine kazanıyorsunuz. Attığınız ultinin alanında ne kadar fazla rakip varsa heal iyileştirmesi o kadar da fazla oluyor. Canınız veya zırhınız olmadığınızı varsayarsak önce can, daha sonrasında buradaki yetenek zırhı dolduruyor. Ultimizi atıyoruz. Gördüğünüz gibi zırhımızda bir iyileştirme oldu. Daha sonrasında ulti patladıktan sonra tekrardan bir iyileştirme söz konusu. Tessa karakterimiz de bu kadardı dostlarım. Şimdi bir sonraki karaktere geçiyoruz. Evet dostlar, 18. karakterimiz ise Hadi'nin F1 yeteneğine bakıyoruz. Dostlarım Hadi'nin F1 yeteneğinde iki tane seçenek veriyorlar bize. Sol kliği bastığımız zaman rakibi bize çekerken sağ kliğe bastığımızda rakibi biz gidiyoruz. Buradaki F1 yeteneğindeki sağ klik eğer rakibe değerse rakibin yanına geldiğimizde rakibe bir patlama hasarı veriyor. Öncelikle F'in sol kliğine bakalım. Şimdi ise F'in sağ kliğine bakıyoruz.
Dostlarım F1'deki sağ kliği kaçmak için de kullanabilirsiniz. Çünkü biz buradaki F'i atarken illa bir alan seçmemize gerek yok. Yani siz boş bir alanı seçseniz de F oraya doğru hareket ediyor. Bu arada F'deki sağ klikte gitmek istediğimiz yere gittikten sonraki patlama animasyonu iptal etmek için Space tuşuna basabilirsiniz. Yani şu şekilde normalde biz sağ klik yaptığımızda rakibe gittiğimizde bir patlama yaratıyordu. Buradaki patlamayı animasyon iptal yapabiliyorsunuz dostlar. Bunu da Space yapıyorsunuz. Şimdi ise F2 yeteneğine bakıyoruz. Dostlar F2 yeteneğinde aslında çok bir olay yok. Sadece saldırı altından kurtulmak için kullanılan becerilerden biri. Yön tuşlarıyla da F'i yönlendirebiliyorsunuz dostlar. Buradaki F'i yüksek bir yerden attığınızda ise direkt yere düşmüyor. Tekrardan uçmaya devam ediyor. Şimdi ise V1 yeteneğine bakıyoruz. Dostlarım hadi karakterinin V1 ve V2 yeteneği aslında görünüşte aynı. Tabii ki de bazı farklar var. Önce ultimizi bir açalım. Ultiyi açtıktan sonra bu karakterle uçarak hareket edebiliyoruz. Hadi karakterin ultisinde ise belli bir yükseklik mesafesi var. Buradaki mesafeye geçtikten sonra ultiniz kendi kendine iptal oluyor. Gördüğünüz gibi zaten burada 3-2-1 diye bir geri sayım başlıyor. Bundan sonra ultiniz %100 olsa bile tekrardan iptal oluyor. Hadi'nin ultisi açıkken dostlar bize 4 kere şarjlı vuruş hakkı veriyor. Bunu F'ten takip edebilirsiniz. Ultiniz açıkken ultinizin yüzdesi düştüğü için şarjlı vuruşun miktarı da azalıyor dostlar. Ve bu ulti açıkken bizim şarjlı vuruşlarımızla bize ekstradan can kazanmamızı sağlıyor. Dostlarım ulti açtığımızda ise canımız azsa bize ekstradan kalıcı can veriyor. Gördüğünüz gibi şu an armorumuzda bir eksiklik var. Ultiyi açıyoruz. Bir miktar armor geldi. Buradaki ultiyi tekrardan bozduğumuzda armor artık kalıcı olarak iyileşmiş oldu. Dostlar diyelim canımız az, ultimizi açtık. Bir alandan uzaklaştık. Tekrardan F'e bastığımızda ultimiz bozuluyor. Burada can ve zırh kaplaması kullandıktan sonra tekrardan F'e basarak ultinizi aktif edebiliyorsunuz. V1'de olup da V2'de olmayan tek bir özellik ise mekanik küp dostlarım. Buradaki küpü bıraktıktan sonra tekrardan E'ye bastığımızda küpe TP atıyor. Bunu da V tuşu ile yapabilirsiniz. Şu an küpümüzü bıraktık. Ultimiz bitti. Tabii ki de belli bir alanın dışına çıkarsanız buradaki E seçeneği karşınıza çıkmıyor. Uzaklaşalım. Çıkmadı. Yaklaşalım. Tekrardan E'ye bastığımızda ise bu şekilde alandan uzaklaşıyor dostlar. Şimdi ise V2'nin yeteneğine bakalım. Dostlarım V2 yeteneği aslında V1'in tıpatıp aynısı. Karakter ultiyi uçarak kullanıyor. Şarjlı vuruş yapabiliyorsunuz. Şarjlı vuruş yaptığınızda ise ekstradan can kazanıyorsunuz. Ultinizi F ile bozup tekrardan F'e bastığınızda ultinizi tekrardan açmış oluyorsunuz. Canınız veya armonuz az ise ulti açtıktan sonra kalıcı iyileştirme kazanıyorsunuz. Lakin burada 2 adet farkımız var. V1'deki vuruşumuzda yanma yokken dostlarım V2'nin şarjlı vuruşunda ise rakibe yanma hasarı vuruyor. Ve dostlarım bu karakterde TP atabilmek için mekanik küp bırakamıyoruz. Hadi karakteri de bu şekildeydi. Şimdi bir sonraki karaktere geçiyoruz. 19. karakterimiz ise Sheol V. Bu karakterin F1 yeteneğiyle başlayalım. Dostlarım bu karakterin F1 yeteneğinde aslında çok bir olay yok. Sadece saldırı altındayken kullanabildiğimiz becerilerden biri. Saldırı esnasında F'i vurduktan sonra rakibi savuşturmaya yarıyor. Şimdi ise F2'ye bakıyoruz. Dostlarım buradaki F yeteneği ise saldırı altında kullanılmıyor. Tam tersine rakibe saldırmak için yapılmış becerilerden biri. F'e bastıktan sonra normal koşuşumuzdan daha hızlı bir şekilde elinde kalkanla rakibe doğru gidiyor ve rakibi vurduktan sonra rakibe kalkanla hasar veriyor. Mouse'un imleci ile buradaki F'i yönlendirebiliyorsunuz. Şimdi ise V1 yeteneğine bakın. Dostlarım bu karakterin V1 ve V2'nin mantığı aslında aynı. Ultiyi açtıktan sonra yakın savaşların tümünü bloklarken menzilli silahlarda ise hasar yemeye devam ediyor. Ve dikkat etmeniz gereken bir konu daha var. Ulti açıkken rakipler bize vurmaya başladığınızda kafamızda kara kaplumbağaları korunması diye bir ibare çıkıyor. Buradaki ibare tamamen bittiğinde ise bize bir adet V vuruş hakkı veriyor. Yani rakipler bize hızlı bir şekilde vurmaya başladığında oradaki ibare bitmeden sürekli dolarsa eğer V vuruş hakkı kazanamıyoruz dostlarım. O yüzden bunu size göstereyim. Ultimizi açtık.
Gördüğünüz gibi rakip o kadar hızlı vuruyor ki şu anki kara kaplumbağaları ibaresi bitmeden sürekli tekrarlanıyor. Ve biz ekstradan V vuruş hakkı kazanamıyoruz. Ultimiz açıkken ve rakipler bize bu şekilde vururken shift ile kaçıp buradaki sarı ibareyi bitirmemiz gerekiyor ki rakipler bize tekrardan vurduğunda oradaki sarı ibare tekrardan çıksın. Dostlar buradaki sarı ibare tam tamına 3 kez çıkıyor. Yani biz 3 kez V vuruşu biriktirebiliyoruz. Rakip bize vuruyor. Shift ile kaçtık. Oradaki sarı ibare artık gitti. Tekrardan vurabilir. Şimdi shift ile tekrardan kaçtık. Bir daha vurabilir. Ve artık bizim 3 kere V vuruş hakkımız var. Düz vuruşlardan sonra V vuruşlarımız birikmişti. Ve buradaki V vuruşları sadece tek bir rakibe işlemiyor. Efe atacağımız alanda birden fazla rakip varsa buradaki hasarı tüm rakip yiyor dostlarım. Ultimizi açtık. Şimdi rakip bize saldırsın. Gördüğünüz gibi menzilli saldırılarda rakipler bize hasar vurabiliyor. Kaçıyoruz. Gördüğünüz gibi şu an bir tane V yeteneğimiz var. Efe atacağımız alanda kaç kişi olursa olsun bu şekilde rakiplere damage vuruyor. Şimdi ise dostlarım V2 yeteneğine bakacağız. Beyler görüntüm biraz netleşmiş olabilir. Biraz böyle aydınlık olabilirim V1'deki videolara göre. Abi video çok uzun sürüyor artık kese ilerliyoruz. Şimdi dostlarım V2 anlatıyorum. Dostlar aslında V1 ve V2'nin mantığının aynı olduğunu söylemiştim. Anlattığım senaryoya göre her şey aynı. Lakin burada değişkenlik gösteren bazı faktörler var. Birincisi düz vuruşlardan sonra biriken V'leri V1'de toplu gruplara atabilirken V2'de ise sadece bir kişi atabiliyor. Bir diğer husus ise V1'de buradaki V'leri attığımız rakipler hasar yerken V2'de de hasar yiyorlar ama V1'e göre daha az hasar yiyorlar. Ve ekstradan V2 vuruşlarında heal kazanıyoruz. Üçüncü konumuz ise biz V2'yi açtığımızda eğer ekip oyununa girdiysek dostlarım tüm ekibimiz buradaki düz vuruşlardan hasar yemiyor. Yalnız V vuruşlarını biz atabiliyoruz. Şimdi V vuruşun vuruş stiline bakalım. Evet dostlarım bu karakterin becerileri de bu şekildeydi. Şimdi ise bir sonraki karaktere geçiyoruz. 20. karakterimiz ise Liam Lu. Liam Lu'nun F1 yeteneğiyle başlayalım. Dostlarım bu karakterin F1 yeteneği saldırı altından kaçmak için kullanılıyor. F'e bastıktan sonra olduğumuz alandan epeyce bir geriye atlayarak alandan uzaklaşıyoruz. Bu esnada da karşımızdaki rakibi ileriye doğru ittiriyor ve aramızdaki mesafe epeyce bir açılıyor. Şimdi ise F2 yeteneğine bakalım. Dostlarım bu karakterin F2'si ise saldırı altında kullanılmıyor. Lakin F'e bastıktan sonra rakibi kendimize doğru çekerken eğer tekrardan F'e basarsak rakibe beceri hasarıyla bir kılıç vuruyor. Şimdi ise beceriye bakalım. Şimdi ise özel güçlerde V1'e bakalım. Dostlarım V1'deki yeteneği açtıktan sonra ise bize 2 kere F atma seçeneği veriyor. F'i rakibe atarsak eğer ve tekrardan F'e basarsak rakibe hasar vererek bir yandan da bize iyileştirme sağlıyor. Ama bunun farklı bir varyasyonu daha var dostlarım. Ulti açtıktan sonra F'imiz eğer rakibi tutarsa bize V'ye basma seçeneği veriyor. Eğer V'ye basarsak da F'e attığımız alandaki rakibi V'ye bastığımız alana çekip hasar veriyor. Gördüğünüz gibi şu an armorumuz az. F attım, uzaklaştım. Tekrardan F'e bastığımda rakibe bu şekilde hasar veriyor ve ekstradan can veriyor. Şimdi ise ulti açıkken F attıktan sonraki V skilline bakalım. Ulti attık gördüğünüz gibi V seçeneği verdi. V'ye bastığımızda ise rakibi kendimize çekip ekstradan da damage vuruyor. Yani buradaki yeteneği nerede kullanabilirsiniz dostlarım? Diyelim ki karşıda 3 tane rakip var. Eğer bu rakipler birbirine çok yakınsa bunları F atıldıktan sonra V'ye bastığımızda rakipleri yanımıza kadar çekeriz. Ondan sonra ise yanımızdaki karakterlerle beraber çok güzel kombolar yapabiliriz dostlarım. Şimdi ise V2 yeteneğine bakıyoruz. Dostlarım V2 yeteneğinde ise ulti açtıktan sonra tekrardan rakibe V'ye basarak bir küre fırlatıyoruz. Lakin bu küreyi fırlattıktan sonra rakip buradaki kürenin içine hapsoluyor ve tekrardan F'e bastığımızda rakibi istediğimiz yere fırlatabiliyoruz. Buradaki yetenek iki şekilde kullanılıyor dostlar. Birincisi ultimiz açıkken F ile rakibi yakaladıktan sonra şarjlı vuruşu hazırlayıp rakibi önümüze fırlatıp rakibe yakın savaştan hasar verebiliyoruz. Burada şarjlı vuruş yanı sıra rakibi zaten düz bir zemine veya duvara attığımız zaman ekstradan hasar verirken bir yandan da şarjlı vuruşla buradaki hasar miktarını arttırmış oluyoruz. Şimdi ise bu ultinin diğer kullanma şekline bakalım. Dostlarım birinci şekilde rakibi duvara veya yere vurduğumuz zaman rakibe hasar veriyordu. İkincisi ise buradaki rakibi gökyüzüne fırlatırsak
bize heal veriyor. Şimdi bana diyeceksiniz ki ya kardeşim biz burada bu kadar damage vurmak varken niye rakibi yukarıya fırlatalım? Bunun içinde şu şekilde bir combo var dostlarım. Gelin izleyelim. Tabii ki de ben buradaki yel saldırısını diğer arkadaşlar gibi yapamıyorum. Çünkü gerçekten shift'i çok düzgün kullanmanız lazım. Ama size örnek olarak göstermek için takriben kombosu bu şekilde yapılıyor. Ve rakibe daha önceden hasar verdiyseniz eğer F ile rakibi gökyüzüne fırlattığınızda yay ile yere inene kadar rakibiniz ölmüş oluyor. Ve dostlarım bu karakterimiz de bu kadardı. Şimdi ise diğer karakterimize geçelim. 21. karakterimiz ise Kaylin. Kaylin'in F1 yeteneğiyle başlıyoruz. Dostlarım Kaylin'in F1'i sadece saldırı altındayken rakipleri uzaklaştırmayı sağlıyor. Onun haricinde ekstra herhangi bir şeysi yok. Şimdi ise F2'ye bakalım. Dostlarım F2 yeteneği saldırı altında kullanılmıyorken rakibe doğru hızlı bir şekilde ilerleyip rakibi tutup avucun içine alıyor dostlar. Tekrar F'e bastığımızda ise rakibe tekme atıp ileriye fırlatıyor. Şimdi ise dostlarım V1'e geçiyoruz. Dostlarım Kaylin'in ultisi açıkken ise 5 kere şarjlı vuruş yapabiliyoruz. Şarjlı vuruşlar sol klik şarjlı vuruş, sağ klik şarjlı vuruş ve space'teyken şarjlı vuruş olarak stilleri değişiyor. Ama damage'leri neredeyse birbirine çok yakın. Şimdi sol klik şarjlı vuruşunu göstereceğim. Sağ klik şarj vuruşu. Bu ise sol klik şarjlı vuruş ama bir yandan da space'e basacağız. Bunun haricinde karakterde illa şarjlı vuruş yapılmıyor dostlar. Şarjlı vuruşların avantajı rakipler size mavi vuruş attığında karşı rakibi mavi vuruşunu bozmakla beraber karakterler sizi bloklayamıyor dostlarım. Ama bu karakterde düz vuruş da yapabiliyorsunuz. Şimdi ise sol klik düz vuruşu gösteriyorum. Şimdi ise sağ klik düz vuruşunu gösteriyorum. Bu karakterle saldırı yapabilirken kaçmak için de kullanılabilir dostlar. Sadece imlecinizi gökyüzüne çevirmeniz yeterli. Sol klik şarjla vuruş space yapabilirsiniz. Olduğunuz alandan bayağı yukarıya çıkıyor. Şimdi ise Kaylin'in V2 yeteneğine bakalım. Dostlarım Kaylin'in V2 yeteneği aslında V1 ile tıpatıp aynı. Lakin arada 2 adet farkımız var. Birincisi Kaylin'in şarjlı vuruşlarında eğer kaçırırsak bizim canımız gidiyor. Ama şarjlı vuruşları rakiplere değdirirsek eğer ekstradan can kazanıyoruz. İkincisi ise şarjlı vuruş yaptığımızda başlangıç noktasından gittiği noktaya kadar arkamıza bir iz bırakıyor. Ve daha sonrasında oradaki iz birinci noktadan ikinci noktaya hareket ederek ekstradan damage vuruyor. Kaylin'in yetenekleri ve becerileri de bu şekildeydi. Şimdi bir sonraki karaktere geçiyoruz. Evet dostlarım 22. karakterimiz ise Sayra. Sayra'nın F1 yeteneğine bakalım. Dostlarım Sayra'nın F1 yeteneği saldırı altındayken kullanılabilen bir beceri. Zıplayıp önümüze bir küre bırakıyor. Eğer bu küreye yakın bir rakip varsa bu rakip stun yerken eğer biz buradaki küreye yakınsak eğer bize heal veriyor. Şimdi ise F2'ye bakıyoruz. Dostlarım Sayra'nın F2'sinde 2 tane seçenek veriyor. Sol klik ve sağ klik. Sol klik'e bastığımızda F ile küre bırakıyor ve küreyi karakterin üstüne alıyoruz. Tekrardan F'e bastığımızda ise iyileştirme kazanıyoruz. Ama bu küreyi üstümüze aldıktan sonra rakibin yanına gidersek ve küre kendiliğinden patlarsa rakip stun yiyor. Tabii ki de bu F2'nin sol klik yeteneği bizim ekip arkadaşlarımız için de geçerli bir kural. Ekibimizin üstüne buradaki F'i aldıktan sonra kendiliğinden patladığında yanındaki rakipler sersem yerken F'i tekrar attığımızda kendimiz F'e basarsak ekip arkadaşımıza iyileştirme kazandırmış oluyoruz. F2'deki sağ kliği ise istediğimiz alana bırakabiliyoruz. F1'e nazaran F2'deki küre ise daha hızlı patlıyor. Ve bu küre kendiliğinden patladığında rakibe stun atarken tekrardan bize heal veriyor. Tabii ki de buradaki konu yine ekip arkadaşımız için de geçerli.
Şimdi ise V1'e bakıyoruz. Dostlarım Sayra'nın ultisi açıkken bize 3 kere F hakkı veriyor. Buradaki F ile rakiplere stun atabiliyoruz. Ve ekstradan Sayra'nın ultisi açıkken Shift Space ile Sayra gökyüzünde süzülerek ateş edebiliyor. Sol klikle düz vuruş yaparken tekrardan şarjlı vuruş yapıp daha fazla da hasar verebiliyoruz. Şimdi ise V2'ye geçelim. Dostlarım Sayra'nın V1'inde bize 3 kere F atma seçeneği verirken V2'de ise ulti açtıktan sonra yine de mevcuttaki F'imiz gözüküyor. Onun haricinde V1'in ultisine göre V2'nin ultisi daha kısa sürüyor. Son olarak ise V2'nin ultisini açtığımızda ultiyi kullanırken altımızda bir çember bulunuyor. Ultimiz bittikten sonra bu çemberin içerisindeki rakipler sersemletme yiyor. Sayra'nın yetenekleri ve becerileri de bu şekildeydi. Şimdi bir sonraki karaktere geçiyoruz. Dostlarım 23. karakterimiz ise Lenny. Lenny'nin F1 yeteneğine bakıyoruz. Dostlarım bu karakterin F1 yeteneği saldırı altında kullanılabilen becerilerden bir tanesi. F'e bastıktan sonra kendimizi geriye doğru atarken kısa bir süreliğine görünmez oluyoruz. Şimdi ise F2 yeteneğine bakıyoruz. Dostlarım Lenny'nin F2 yeteneği saldırı yeteneği. F'e bastıktan sonra dümdüz ilerleyip bize sol klik vurma şansı veriyor. Sol kliğe vurduktan sonra yere vurup rakibe ekstradan damage vuruyoruz. Buradaki yetenek saldırı için değil kaçmak için de kullanılabilir dostlar. Çünkü bu beceri de uçarak hareket ediyor. Şimdi ise V1'e geçiyoruz. Dostlarım bu karakterin V1 yeteneğinde gökyüzüne süzülerek rakiplere top atıyoruz. Ve buradaki top alandaki bütün rakiplere değiyor dostlar. Ve burada şöyle bir ufak detay vereyim. Ultide eğer çok yükseğe çıkarsanız mesafeye açtığınızda ultiniz otomatikman bozuluyor. Son olarak ise ultimiz açıkken attığımız toplarda topların her rakibe değişinde bize ekstradan can veriyor. Şimdi ise V2'ye geçiyoruz. Dostlarım aslında V1 ve V2'nin yetenekleri birbirinden çok bağımsız ve çok farklı. V1'de gökyüzünden süzülürken topları atıyorken V2'de yakın saldırı yaparken de buradaki topları atabiliyorsunuz. V2'de ultimiz açıkken rakibe topu attığımızda ise bize bir kere F'e basma seçeneği veriyor. Bu F'e rakibin üstüne gitmek için basarsanız eğer rakibi yere sıçratmadan tekrardan topu üstünüze oluyor ve tekrardan size bir adet F atma seçeneği veriyor. Ama topu attıktan sonra farklı bir yöne F atarsanız eğer oradaki alandan uzaklaşıyorsunuz. Öncelikle F'e attıktan sonra rakibin üstüne gidelim. Gördüğünüz gibi ultimiz neredeyse iptal oldu ve ikinci F'imizi de kullanmak zorunda kaldık. Şimdi ise F'i attıktan sonra kaçmaya oynuyoruz dostlar. Buradaki F'in mantığı ise fight esnasında dostlar F'i rakibi attıktan sonra F ile alandan uzaklaşıp kaçabilmek için. Buradaki F'in bize diğer katkısı dostlarım. F'i rakibi attıktan sonra top tekrardan bize geldiğinde ise canımız doluyor. Buradaki F'in diğer olayı ise dostlarım F'i rakibe attıktan sonra top bize gelmediği sürece başka bir F daha atamıyoruz. Rakibe topu attım. Şu an ikinci bir F kullanamıyoruz. Dostlarım ultimiz açıkken F'e attıktan sonra ise bize bir kere V tuşuna basmaya oyun hak tanıyor. Ve rakibe bu şekilde damage vurabiliyoruz. F'e rakibe attık. V'ye basıyorum dostlar. Bu şekilde yüksek bir damage atıyor. Evet dostlarım Lenny karakterimiz de bu şekildeydi. Şimdi bir sonraki karaktere geçiyoruz.
Evet dostlarım, 24. karakterimiz ise Inorvan. Inorvan'ın F1 yeteneğiyle başlayalım. Dostlarım, Inorvan'ın F1 yeteneği hem rakibi kovalarken hem de kaçarken çok etkili yeteneklerden biri. Üstelik F yeteneğimiz açıkken rakibe bir adet düz vuruş yapabiliyoruz. Veya buradaki yeteneği şifi spam yaparak rakibi kovalarken veya kaçarken de kullanabiliriz. Şimdi ise F2 yeteneğine bakalım. Dostlarım, F1 yeteneği de F2 yeteneği de bu karakterde saldırı altında kullanılmıyor. F2 yeteneği ise bir adet şimşek fırlatıyor. İsterse bunu rakibin üstüne atabilirsiniz, isterse o alandan kaçmak istiyorsanız farklı bir alana atabilirsiniz. Buradaki şimşeği fırlattıktan sonra tekrardan F'e bastığında bu karakter oraya TP atıyor ve bir adet vuruş gerçekleştiriyor. Şimdi buradaki F'i düşmanın üstüne atalım. Tabii ki de buradaki F'in de bir menzili var dostlar. Şimdi ise bulunduğumuz alandan kaçmak için kullanalım. Evet dostlarım, Inorvan'ın da becerileri bu şekildeydi. Şimdi ise ultilerine geçelim. Dostlarım, Inorvan'ın V1 ve V2 yeteneği aslında aynı. Burada değişkenlik gösteren sadece F yetenekleri. V1 yeteneğinin F'i grup oyunlarında oynanmak için dizayn edilmiş becerilerden biri. Öncelikle ultimizi açalım. Rakibi F'e attıktan sonra sağ klik yaptığımızda yüksek hasarla damage vuruyoruz. Ama arkamızda bir çember var dostlar. Takım arkadaşlarımız buradaki çembere girdiğinde ekstradan şimşek fırlatabiliyorlar. Ve buradaki şimşek eğer rakibe değerse F'e basıp Inorvan'ın oraya TP atıp rakibe yüksek hasarla damage vurmasını sağlıyor. V1 ve V2 için de geçerli olan konulardan biri ise Inorvan'da eğer sağ klik ile spam yaparsanız buradaki yüksek damage ile vurma sembolü karşınıza çıkmaz. Yani sürekli düz vurmuş olursunuz. Inorvan'da eğer sol klik ile vuruş yaparsanız daha sonrasında rakibin üstünde bir sembol çıkar. Sembol çıktıktan sonra sağ kliğe bastığınızda yüksek hasarlı damage vurur. Şimdi öncelikle sağ klik ile düşmana vuruş yapacağız dostlarım. Sürekli sağ klik ile vuracağım. Gördüğünüz gibi rakibin üstüne herhangi bir sembol çıkmıyor. Şimdi ise sol klik ile vuracağım. Gördüğünüz gibi sol klikle ikinci veya üçüncü vuruşumda artık rakibin üstüne oradaki şimşek sembolü çıktı. Ve tekrardan sağ kliğe bastığımızda rakibe yüksek hasarlı bir damage uyguladık. Şimdi ise Inorvan'ın V2 yeteneğini geçelim. Dostlar, Inorvan'ın V1 ve V2'sinin arasındaki tek farkın ulti açıkken ki F'in olduğunu daha öncesinden size söylemiştim. Onun haricinde V1 ve V2'nin arasında hiçbir fark yok. Şimdi ise ulti açalım. Dostlarım, Inorvan'ın ultisi açıkken F ile bir şimşek fırlatır ve tekrardan F'e bastığımızda oradaki alana TP atıp yüksek hasarlı damage vurur. Dostlarım, Inorvan'ın V2 ultisinde F'de sadece süre sınırı var. Herhangi bir menzil bulunmuyor. Yani ulti formunuzun bitmesine az kala eğer siz Inorvan ultisindeyken sizi kovalıyorsa F'i çok farklı bir yere atıp ulti ile kaçıp son saniye F'e bastığınızda rakipleri çok fazla geride bırakabilirsiniz. Ben genelde Inorvan'ı bu şekilde kullanıyorum. Yani örnek vermek gerekirse şu şekilde gösterebilirim. Inorvan'ın ultisi az kaldı. Rakipler bizi kovalıyor. Abi F'i çok alakasız bir yere attın ve artık buradan uzaklaşıyorsun. Daha 5 saniyemiz var. Son 1 saniye kala F'e bastığınızda şimşeği attığınız yere TP atıyor. Yani F'e attıktan sonra menzilin olmayıp sadece sürenin olması bu karakter için en büyük avantajlardan bir tanesi. Son olarak dostlarım, videonun başında bahsettiğim bir konuyu burada tekrarlamak istiyorum. Çünkü sadece Inorvan karakterini izlemek isteyen insanlar bu kısma gelmiş olabilir. Naraka Blade Point'teki bütün karakterlerin tümünde beceriler, ultiler, hatta yetenekler dahi envanterinizde bulunan silah rengine göre hasarları değişkenlik göstermekte dostlar. Şimdi önümüzde gri silah varken Inorvan'ın ultisiyle bir kez düz vuruş yapacağız. Gördüğünüz gibi sağ alt tarafta elimizdeki silahın rengini alan bir sembol çıktı. Ve rakibe 80 vurduk. Şimdi buradaki silah renklerin tümüyle hasar denemesi yapalım.
Gördüğünüz gibi elimizdeki silah renklerinin farklılığına göre damage'imiz de değişkenlik gösteriyor dostlar. Ve buradaki bütün konu Naraka Blade Point'teki tüm karakterleri etkiliyor. Bunlar beceri hasar olsun, normal hasar olsun, aklınıza gelebilecek herhangi bir şey olabilir. Elinizdeki silahların rengine göre vurduğunuz hasarlar değişkenlik gösterir. Ve Inorvan karakteri de bu şekildeydi. Şimdi bir sonraki karaktere geçelim. 25. karakterimiz ise Huan Li. Bu karakterin F1 yeteneğiyle başlayalım. Dostlarım, bu karakterin F1 yeteneği saldırı altında kullanılmıyorken saldırı üzerine dizayn edilmiş becerilerden bir tanesi. F'e bastıktan sonra bize 2 kere daha F'e basma seçeneği veriyor. F açıkken ikinci F'imizde ise rakibin kafasına bir adet tekme atıyor. Tekrardan F'e bastığımızda ise rakibe bir adet vuruş gerçekleştiriyor. Şimdi ise F2 yeteneğine bakalım. Dostlarım, bu karakterin F2 yeteneği ise savunma becerisine sahip. F'e bastıktan sonra 6 saniyelik bir süre veriyor. Bu süre içerisinde rakibin bize vurduğu ilk yakın saldırıyı bloklayıp rakibe tekrardan F'e basıp bıçak fırlatıyor. Eğer buradaki bıçaklar rakibe değerse bize ekstradan can desteği sağlıyor. Burada dikkat etmeniz gereken konulardan bir tanesi ise F'e bastıktan sonra 6 saniyelik süre zarfı içerisinde rakip size vurursa eğer F'e basmak yerine sol kile basarsanız rakibe bıçak fırlatmıyor ve beceriyi iptal ediyor. Şimdi ise V skill'lerine geçiyoruz dostlar. Dostlar, bu karakterin V1 ve V2'nin mantığı aslında tamamen aynı. Ultiniz açıkken rakiplerin size vurduğu bütün yakın saldırıları bloklayıp rakiplere bıçak fırlatıyorsunuz. Ve bu esnada da buradaki bıçaklar da rakiplere değerse ekstradan can desteği kazanıyorsunuz. Ama V1 ve V2'de ultiniz açıkken sadece V skill'lerin farkı var dostlarım. Şimdi öncelikle V1 yeteneğinin ultisi açıkkenki V skill'ine, daha sonra ise V2 yeteneğinin ultisi açıkkenki V skill'ine bakacağız. En sonunda da V1 ve V2'de geçerli olan tüm düz vuruşları bloklama taktiğini göstereceğim dostlar. V1'in ultisi açıkken ise tekrardan V'ye bastığımızda karşımızda bulunan bütün rakiplere hedef olarak gösterip onlara bıçak fırlatıyor dostlar. Bıçak fırlatmasının yanı sıra ekstradan buradaki bıçaklar rakibe değdiğinde bize can desteği sağlıyor. Şimdi ultimizi açıyoruz. V'ye bastığımızda gördüğünüz gibi rakiplere hedef olarak gösteriyor. Ama dostlar, bu ultide dikkat etmeniz gereken bir adet husus var. V1 ultisi açıkken tekrardan V'ye bastığımızda karşımızdaki tüm rakipleri hedef olarak gösteriyordu. Ve aşağıda dikkat etmeniz gereken bir adet mavi bar var dostlar. Buradaki bar ne kadar sona doğru giderse damage'imiz o kadar fazla oluyor. Şimdi yeteneği tekrardan göz atıyoruz. Ultimizi açtık, V'ye bastık. Tekrardan V'ye bastığımız ise karşımızdaki rakipleri hedef olarak gösteriyor. Mavi bar sona kadar gittikten sonra sol kliğe basıyorum. Ve rakiplere 924 kadar bir damage vurdu. Şimdi ise mavi bar dolmadan ultiyi erkenden kullanırsak nasıl bir hasar veririz ona bakalım. Ultimizi açtık. Tekrardan V'ye bastık. Mavi bar dolmadan vurdum direkt. Şu an ise 646 gibi bir hasar vurdu. Yani ultiyi ne kadar hızlı kullanırsanız damage'iniz ve heal desteğiniz o kadar azalıyor. Bu yeteneği kullanırken mavi barın sona kadar gitmesini beklemeniz gerekiyor dostlar. Bir diğer konu ise ultimizi açtıktan sonra rakiplere hedef olarak belirliyor. Ve burada geriye bile dönsek dostlarım, sol kliğe bastığımızda rakipleri bıçağı fırlatmaya devam ediyor. Yani rakipler bir kere alana girdikten sonra artık o alandan çıkamıyor. Şimdi ise V2 yeteneğine bakıyoruz. V2'de ise V1'e kıyasla sadece bireysel saldırı yapıyorsunuz dostlarım. V1'de alanımızda bulunan tüm rakipleri bıçak fırlatırken ve ekstradan can desteği sağlarken V2'de sadece bir kişiye bıçak fırlatıyorsunuz ve ekstradan size can desteği gelmiyor. V skill'ine bastık. Gördüğünüz gibi bıçak fırlata fırlata hareket ediyor. Buradaki ultiyi ise shift ile yönlendirebiliyorsunuz dostlar. Ultimizi tekrardan açıyoruz. V'ye bastık. Shift kullanıyorum dostlar ve artık hareket etmeye başladı. Yani siz eğer ultiyi açtıktan sonra ultiyi yönlendirmezseniz dümdüz bir şekilde bıçak atmaya devam eder. Ama buradaki ultiyi shift ile yönlendirebiliyorsunuz. Son olarak dostlarım, V1 yeteneğinde olmayıp da V2 yeteneğinde olan bir detay var. Bunu göstermek için öncelikle rakibe düz vuruş yapacağız. C sol klik yaptığımızda rakibe sabit bir şekilde 126 damage vuruyoruz. Şimdi ise ultiyi kullandıktan sonra düz vuruş yapacağız. Bakalım arasındaki fark tam olarak neymiş?
Evet dostlarım, gördüğünüz gibi şimdi ise rakibe 138 vuruyoruz. Ulti attıktan sonra rakibin üstünde savunmasız diye bir imleç beliriyor. Buradaki imleç bitene kadar rakibe vurduğumuz hasar da artmış oluyor. Dostlarım, şimdi ise V1 ve V2 ultisinde geçerli olan ultimiz açıkken tüm düz vuruşları bloklama taktiğini göstereceğim. Bazı arkadaşlarımız diyor ki ya kardeşim, ben bu karakteri aldığımda ultimi açtığımda rakipler bana düz vuruş yapabiliyor. Ama ben karşımda bulunan Huan Li karakterin ultisi açıkken düz vuruş yaptığımda benim tüm düz vuruşlarımı blokluyor ve kardeşim bana her seferinde de bıçak atıyor. Ve bir yandan utanmadan bıçak attıktan sonra da canını yeniliyor. Bu nasıl oluyor dediniz? Dostlarım, burada onu anlatacağım. Dostlar, bu karakterde şöyle bir detay var. V1 veya V2 ultiniz açık olsa bile rakipler size düz vuruşta hasar atabiliyor. Ultimizi açıyoruz. Rakip bize saldırabiliyor mu bakalım. Evet, ultimiz açıkken gayet de bu arada damage vurabiliyor. Şimdi ise ultimizi açalım, bakalım rakip bize kaç kere vurabilecek. Evet dostlar, buradaki detay ise shift tuşu. Rakipler size vurmaya kalktığı zaman shift tuşuna basarsanız eğer rakiplerin vuruşlarını blokluyor ve ekstradan rakiplere bıçak fırlatıp hasar vermek yanı sıra bir yandan da heal kazanıyorsunuz. Ultiniz açık olsa bile shift tuşuna basmadığınızda rakibin vuruşlarını bloklayamıyorsunuz. Ve dostlarım, bu karakterimiz de bu kadardı. Şimdi ise son karakterimize geçelim. Evet dostlar, 26. karakterimiz ise Zendawu. Zendawu'nun F1 yeteneğiyle başlayalım. Dostlarım, Zendawu'nun F1 yeteneği saldırı altında kullanılan becerilerden bir tanesi. Saldırı esnasındayken eğer rakip bize çok yakınsa F'e bastıktan sonra rakibi savuşturuyor. Daha sonrasında bize tekrardan F'e basma seçeneği veriyor. F'e bastıktan sonra imlecimizle gösterdiğimiz alana bir adet kuş fırlatıyor. Ve buradaki kuş eğer rakibe değerse rakibi tekrardan savuşturma atıyor. Ve ekstradan bize de minimal bir can desteği sağlıyor. Ve dostlarım, buradaki F yeteneğinde neredeyse hiç hasar vermiyor. Şimdi ise F2 yeteneğine bakalım. Dostlarım, bu karakterin F yeteneği çok yönlü kullanılabiliyor. Ama asıl amacı rakibi F attıktan sonra rakibi bize doğru çekiyor ve tekrardan F'e bastığımızda rakibe bir hasar veriyor. Gördüğünüz gibi rakibi aslında totalde 270 gibi bir damage vurdu. Şimdi ise aslında bu beceri nasıl kullanılmalı onu göstereyim. Dostlarım, F ile rakibi yakaladıktan sonra şarjlı vuruş ile vurmanız F'e basmaktansa daha iyi. Rakibi yakaladıktan sonra F'e basarken 270 gibi bir hasar verirken şarjlı vuruş yapmak istediğimizde ise neredeyse bunun 3 katı gibi bir hasar veriyoruz. Diğer şeklinde ise buradaki F yeteneğini komboyu başlatmak için kullanabilirsiniz. Ve dostlar, burada dikkat etmeniz gereken konulardan biri ise F'i rakibi attıktan sonra rakibin üstünde bağla diye bir ibare çıkıyor. Buradaki ibare bittiğinde ise rakibi serbest bırakıyor. Son olarak ise Naraka Blade Point'teki tüm karakterlere istinaden bu F yeteneğinin menzili gayet yüksek. Şimdi buradan bir uzaklaşalım. Gördüğünüz gibi şu an rakiple aslında aramızda bayağı bir fark var. Yani buradaki F yeteneği, eğer canınız çok azsa rakibi ileriden yakalayıp F ile hasar verebilirsiniz. Ama olduğunuz pozisyonda yakın saldırıyla daha fazla hasar vermek istiyorsanız eğer ya rakibi yakalayıp şarjlı vuruş yapabilirsiniz ya da rakibi yakaladıktan sonra combo saldırısı yapabilirsiniz. Yani aslında buradaki F yeteneği oyun içerisinde olduğunuz pozisyona bağlı. Şimdi ise V1 yeteneğine bakalım. Dostlar, aslında bakıldığı zaman V1 ve V2 tamamen aynı. Değişkenlik gösteren sadece bize ekstra olarak tanımladığı V skill'i. Zendawu ulti açtıktan sonra bize 3 tane F, bir tane de V skill'i veriyor dostlar. Şimdi ise F'i inceleyelim. Dostlar, ulti açtıktan sonra dediğim gibi bize 3 tane F seçeneği veriyor. F'e bastığımızda bastığımız yöne doğru öncelikle bir ok fırlatıyor. Daha sonrasında ise sol klik veya sağ klik vuruş için bize bir hak tanımlıyor. Şimdi F'e basıyoruz. Oklarımızı attık. Sol kliğe bastık. Rakibe damage vurdu ve savurdu. Şimdi ise sağ kliğine bakacağız. Ultimizi tekrardan açıyoruz. F'imizi attık. Sağ kliğe vurduk.
Ama burada çok fazla bir damage vurmadı. Şimdi dostlar önce sol kliğin detaylarını inceleyelim. Ultimizi açtıktan sonra F'e bastığımızda bir ok silosu fırlatıyordu. Şimdi buradaki ok silosunu rakibe doğru fırlatalım. Daha sonrasında ise sol kliğe basıyoruz. Gördüğünüz gibi 300 artı 50 gibi bir damage vurdu. Şimdi ise ultiyi tekrardan açıyoruz. Ama buradaki ok silosunu farklı bir yöne doğru atacağız. F'e bastık. Rakibe doğru vurduk. Ve rakibe sadece 300 gibi bir damage vurdu. Yani siz F'e bastığınızda sizden çıkan ilk oklar rakibe değerse sol kliğe bastığımızda rakibe ekstradan damage vurmuş oluyorsunuz. Şimdi ise F'in sağ kliğine bakalım. Dostlar burada ise oklar rakibe değse de değmese de sağ kliği vurduğumuzda rakibe gerçekten çok az damage atıyor. Gördüğünüz gibi totalde 60 gibi bir damage vurdu. Ama buradaki skill'in asıl amacı damage değil dostlar. Şimdi bunu size göstermek için tekrardan sağ skill'e bir bakalım. Sağ skill'i attıktan sonra sol alt tarafta bir saldırı imleci gözüküyor dostlar. Buradaki imleç bitene kadar sizin saldırınızı %10 arttırıyor. Yetenekleriniz, becerileriniz veya düz vuruşlarınız bu hesapta %10 artış sağlıyor dostlarım. Yani aslında Zendevu'nun ultisini kullanırken şu şekilde kullanabilirsiniz. Ultimizi açtık. F ile rakibe vurduk. Öncelikle sağ klik vurduk. Daha sonrasında F'e tekrardan basıyoruz ve sol kliğe basıyoruz. Gördüğünüz gibi ilk aşamada F'in okları rakibe değdiğinde ve sol kliğe bastığımızda 300 artı 50 gibi bir hasar veriyorduk. Bu kombonun üzerine şimdi sol klik ile ne kadar hasar vurduğumuza bir tekrardan bakalım. Ultimizi açtık. F ile rakibe vurduk. Sağ kliğe F'e bıraktık. Tekrardan F'e bastık. Şimdi sol kliğe bastığımızda 330 artı 55 vurdu. Yani buradaki damage'imiz de artmış oluyor. Yalnız Zendevu'nun F'inin sağ kliğini kullandığımızda ise buradaki süre 5 saniyeye kadar. Yani sizin skill'leriniz, becerileriniz veya düz vuruşlarınız sadece 5 saniyeliğine %10 artış sağlıyor. Bakıldığı zaman Zendevu'nun ilk aşamadaki sol klik yeteneğini kullanmak bence daha mantıklı. Şimdi ise dostlarım Zendevu'nun ultisi açıkken bize ekstra verdiği V skill. Dostlarım buradaki V skill'ini attığımızda çok yüksek bir alana zemini alevli olan bir alan bırakıyor. Ve bu alanın içine girdiğiniz zaman rakiplere yanma hasarı veriyor. Ve bu yeteneği ilk attığımızda ise alandaki tüm rakipleri savuşturuyor. Şimdi ise Zendevu'nun V2 yeteneğine bakalım. Dostlarım bana göre Zendevu'nun V2 yeteneği V1'e göre daha kullanışlı. Zendevu'nun V1'inde rakipleri savuşturan ve yakan bir zemin bırakırken Zendevu'nun V2'sinde o alandaki tüm rakipleri sersemleştiriyor dostlarım. Ultimizi açıyoruz. V'ye bastık. Gördüğünüz gibi iki rakibi de seçti. Sol kliğe bastığımızda ise bağlı diye bir seçenekle rakipleri olduğu alana sabitliyor. Ve dostlarım bu karakterimiz de bu kadardı. Evet dostlar karakter tanıtma videosunun artık sonuna geldik. Ve dostlarım sizden ufak bir ricam var. Buradaki videoyu çekebilmek için takriben 1,5 haftadan beri uğraştığımı söyleyebilirim size. Çünkü karakterleri olabildiğince detaylı ve güzel bir şekilde size aktarmak istedim. Yani aslında sizin izlediğiniz o 3 dakikalık 5 dakikalık karakter videoları kardeşim 10-15 dakika falan ya ben onu editleye kırpa kırpa kese kese çektim baktım olmadı sil çektim baktım olmadı sil derken abi aslında o kadar uzun sürdü ki size anlatamam. Yani beyler artık bu sebepten dolayı bir ufaktan bir like, bir beğeni, bir yorum artık bir şeyler yapmanız gerekiyor. Vallahi perişan olduk. Ve dostlarım şöyle bir detay da belirtmek isterim. Bu videoyu çektik. Evet biraz yorulduk ama bundan sonraki videoda ise ürün anlatımları, gift anlatımları ve hatta oyun içerisinde combo nasıl yapılır, oyunun içerisinde minimal acaba ne detaylar var size bunların çok detaylı bir videosunu hazırlayacağım. Lakin beyler bu videodan sonra biraz paydos. O yüzden ortaya şöyle bir iddia koyalım dostlar. Bu videoya 100 like gelirse bir sonraki videoda bahsettiğim konudan bir içeriğin videosunu çekip paylaşacağım dostlarım. Peki bu içerik hangisi olsun? Heriflerimi anlatayım, ürünlerimi anlatayım yoksa combo ve oyun içerisindeki bazı detayları mı anlatayım? Bunları artık yorumlarda siz yazarsınız dostlar. Ve dostlar bu videonun da artık sonuna gelmiş bulunuyoruz. Eğer video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve değerli görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Naraka'nın bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.